Çam Limanı Akademi YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Çok işkence gördüm, hiçbirisine yanmam da, yakamda bir Atatürk rozetim vardı. Onu aldılar. Hala içim yanar. Ebu'l-Feyz Elçi Bey. Küçük teknik Evet. aksaklık için özür dilerim. Buyurun Oktay Bey. Babek Hocam, sesinizi açabiliyor musunuz? Evet. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş Sefalar bulduk. getirdiniz. Hoş bulduk. Hocam, şimdi önce şeyden başlayalım. Babek ismi ve Cavanşir soyadı bizim Türkiye Türkleri için biraz yabancı. Ben biliyorum, daha önce sizinle ilk karşılaşmamızda ben bunu sormuştum. Hocam, Babek ne demek, Cavanşir ne demek diye. Evet. Kısaca bir ondan başlayalım, ondan sonra devam edelim hocam. Babek 8. yüzyılda Abbasilere karşı isyan etmiş bir şahsın ismi. Ama tarihte başka şahısların da ismi olmuş bu. Saygın baba anlamına gelmektedir. Saygın baba. Cavanşir de Afşarların bir oymağının ismidir. Cavanşir oymağı. Afşar Oğuz boyunun bir oymağıdır. Biliyorsunuz bundan 11. yüzyılda İran coğrafyasına giriş yapmışlar. Anadolu'ya, Kafkaslar ve özellikle de bugünkü Karabağ Hanlığı'nın bir diğer adı da Cavanşir Hanlığı'dır. Yani bugün Ermeniler elinden kurtarılan bölgeler, Şuşa bölgesi tam da Cavanşir Hanlığı'nın başkenti merkeziydi. Kısaca böyle anlat. Evet, teşekkür ederim hocam. Bir de ikincisi bu coğrafya biz yayla derken plato anlamında yayla. Burada ben plato anlamında kullanıyorum. Evet. Plato. Şimdi İran yaylası dediğimiz kuzey, yani İran'ı ikiye ayırırsak kuzey bölümü İsfahan, Şiraz, Horasan ve üst kısmını anlayacağız coğrafya bilgisi açısından. Nereyi anlayacağız biz? Ya aşağı yukarı bugünkü İran coğrafyasıyla örtüşüyor. Kısmen ama tabii İran coğrafyasının dışına da taşıyor bazı bölgelerde. Bazı bölgelerde. Plato anlamında kullanıyoruz. Biz nasıl ki Anadolu plato anlamında kullanıyoruz. Anladım hocam. Yani tümünü İran'ın kapsıyor. Yani burada plato derken İran'ın kendi konumundan dolayı bunu söylüyoruz. Evet hocam, şimdi başlayalım önce. PowerPoint'i nerede açacağım onu bana bir söyleyin. Ben. O share screen var ya hocam. Aha. Share screen'den başlayın. Tamam. Üzerine tıklıyorum. Tıklayın hocam. Açın. Sonra share diyorum. Share diyorsunuz. PowerPoint kısmını. Evet hocam. Gözüktü mü? Gözüktü hocam. Şimdi sayın hocam, bizi sıfırdan, arkadaşlara da bir hatırlatmada bulunayım. Genelde arkadaşlar biz ön Türk kısmına değineceğiz. İran biliyorsunuz 1925 yılına kadar Türk yönetimindeydi. Bu kısımlara değineceğiz. İslam'dan sonrasını da hocam kısaca bahsedecek. Daha sonra vaktimiz olursa en son günümüz İran'da sorular kısmında gireceğiz. Ama bizim buradaki planlamamız ön Türk. Hocam şimdi Semih hocamın da hipotezi var. Biz hatta şöyle bir şey var. Onların hipotezine göre Anadolu'dan önce Sibirya'dan İran'a gelmiş Türk toplulukları, daha sonra Anadolu'ya gelmiş. Bu da yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanıyor. Sizin çalışmalarınız sıfırdan ne zaman başlıyor? Sizi dinliyoruz hocam. Buyurun. Söz sizden. Öncelikle hepinizi selamlıyorum. Bana bu zamanı, fırsatı tanıdığınız için de teşekkür ediyorum. Umarım ki yararlı bir konferans olur ve karşılıklı olarak birbirimizden öğrenmiş oluruz. Konuşmama ben şöyle başlayayım. 15. yüzyılın ünlü düşünürü İbn Haldun'un El-Mukaddime adlı eserinde şöyle bir cümlesi vardır. İran Türk toprağıdır. Erz-i İran hiye erz-i Türk. Yani bu biliyorsunuz İbn Haldun tarih felsefesi ve aynı zamanda sosyoloji biliminin kurucusudur.
Dolayısıyla böyle bir konulara derinlemesine bakan birisinin söylediği bu tespit ve cümle yabana atılır bir tespit değildir. O yüzden başlangıçta o İbn Haldun'un meşhur cümlesini koydum. Şimdi İran adının ilk önce bir tanımını yapmamız gerekiyor. Aslında İran adı ilk defa Sümerliler tarafından elamlar için kullanılmıştır. Elamlara doğulu veya doğu askerleri anlamında eren veya erin demişlerdir Sümerler. Ve askeri birliklerde, onlardan oluşturulan askeri birliklere de eren veya erin demişlerdir. Yani oysa ki yaygın görüş biliyorsunuz İran kelimesini Ari sözcüğü ile bağlantılı görüyor. Oysa ki biz görüyoruz ki aslında İran adı erim ve erim biçiminde henüz Hind-Avrupalılar bölgemize gelmeden önce Sümer metinlerinde kullanılıyor. Coğrafi anlamda ise ilk kez İran'ın kullanılışı Sasaniler dönemine rastlar. Bu dönemde Eranşehir biçiminde bu kavramın geçtiğini görüyoruz. Daha sonra ise Zerdüşti metinler İran coğrafyasında çok egemen oldukları için ikincil bir anlam yüklemişler. Yani İran kelimesini veyahut İranvis kelimesini Zerdüşti dinine mensup insanlar anlamında kullanmışlar. Karşısında olan Turan'ı da Zerdüşti inancının dışında olan kesim anlamında kullanmışlar. Bu elbette ikincil anlamdır, birincil anlam değil. Yani İran adı gördüğümüz gibi Hind-Avrupalıların bölgeye gelmesinden yani ki milattan önce 1500'lerde gelmişlerdir. Çok öncesi yani Sümer metinlerinde açık bir biçimde geçiyor. Dolayısıyla bu kelimeyi gelip Ari ırkıyla ilintilendirmek asla doğru değildir. Ve bu kelime daha sonra ister istemez Plato anlamında da kullanılmıştır. Tıpkı Anadolu gibi veyahut eski metinlerde Rum'da geçer Anadolu için. Yine Plato anlamında bir Platon'un adı olarak. Ve tarihsel metinlerde aynı zamanda biz örneğin İran padişahı, İran devleti gibi kullanımlara da bol rastlıyoruz. Fakat bu modern dünyanın devlet kavramıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bunun altını özellikle çizelim. Bu tarz kullanımların çevirisi aslında İran platosunun padişahı ve hakimi aynıyla İran platosunu siyasi tahakkümü altına alan siyasi yönetimler anlamında kullanılmaktadır. 1925'te İngilizlerce kurdurulan yeni devletin bu Platon'un doğal tarihsel gelişimiyle de hiçbir ilgisi yoktur Pehleviler dönemi. Ve bu tarihten başlayarak İran adı yeni oluşturulmuş yapay Fars etnopolitik kimliğinin ülkesi ve milli devleti gibi lanse edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu dönemde İran adı ülke içinde kullanılsa da Avrupalılar ardından batılı kaynaklar Herodot'tan başlayarak coğrafi anlamda İran adının yerine Persiya adını kullanmışlardır. Fakat Rıza Şah Pehlevi'nin itirazıyla 1936'dan sonra yurt dışında da İran adı yaygınlaştırılmıştır. Tarihte İran padişahı, İran devleti biçimindeki kullanımların bir benzeri de Rum padişahı, Rum devleti kullanımlarıdır. Örneğin Rum Selçukluları kullanımında Anadolu platosuna hakim olan Selçuklular kastedilmektedir. Aslında Selçukluların Rum veya Yunanlı kökenli olduğu iddiası yoktur. Veyahut Mevlana-i Rumi dendiğinde de yani Anadolulu Mevlana anlamında kullanılır. Hakeza ahiliğin kadınlar kolu olan Baziyan-ı Rum'a da biz oradaki Rum'u tabii ki Yunanlı değil, tam tersine Anadolulu anlamında kullanıyoruz. Ve Baziyan Rum biliyorsunuz ki zaten göçebe Türkmen kadınlarıdır ve diyelim Yunanlılıkla, Rumlulukla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Tarihsel sürece geldiğimizde Türklerin İran, Anadolu, Kafkasya ile olan temaslarına bir değinirsek, Türklerin geniş İran ve Anadolu yaylıları ve aynı zamanda Kafkasya ile temasları ve varlığı tarih öncesinden başlar ve tarihsel süreçte artarak da devam eder. İran'a yapılan Türk göçlerini bir gözden geçirirsek,
İki yönden İran'a Türk göçlerinin yapıldığını görüyoruz. Kafkasya ve Derbent geçidi üzerinden, yani kuzeyden, iki Horasan üzerinden, yani doğudan. Kafkasya ve Derbent geçidi üzerinden bölgeye yapılan ilk Homo sapiens insanının göçleri milattan önce 40 bine rastlar. Neden bunu ben önemsiyorum? Çünkü Homo sapiens insanının göçtüğü yer aslında Altaylardır. Bu dalga, Afrika'dan gelen dalga değil bu. Birazdan açıklayacağım onu. Sonra Kimmeriler vardır, milattan önce 9. yüzyıl. Saka İskit İşguzaylar var, milattan önce 7. yüzyıl. Buntürk, Hon, Bulgarlar var. Milattan önce 350, miladi 1. yüzyıl. Hun göçleri vardır. Milattan sonra 160-395 yıllar arası. On Ogurlar vardır. Milattan önce 395-466 yıllar arası. Sabirler 5. 6. yüzyıllar. Avarlar 6. 9. yüzyıllar. Hazarlar 7. 11. yüzyıllar. Peçenek, Uz, Kıpçak göçleri 900-1200 yıllar arası. Kıpçaklar 12. 13. yüzyıllar. Osmanlı Türkleri 13. 16. yüzyıllar. Akkoyunlu Karakoyunlular 14. 16. yüzyıllar. Kızılbaşlar 15. 18. yüzyıllar. Şahsevenler 16. yüzyıllar. Horasan üzerinden yapılan göçlere değinelim. Yine bölgeye yapılan ilk Homo sapiens insanının göçleri milattan önce 40 binde başlar ve bu süreç milattan önce 9.000'e kadar devam eder. İki Anaulular. Anau biliyorsunuz Türkmenistan'da bir uygarlığın adıdır. Milattan önce 9.000 ile milattan önce 3.000 yıllar arasında ortaya çıkmıştır. Bir Proto-Türk uygarlığı olduğu düşüncesi ağır basmaktadır. Yine Anaululardan kopan bir Arattallar vardır İran'ın güneyinde. Milattan önce 5000, milattan önce 3000. Sonra Sumerilerin bünyesindeki bir Türklük meselesi vardır. Çünkü Sümerce'de ciddi sayıda bir Türkçe ile ortak kelimeler vardı. Milattan önce 4000, milattan önce 2000. 5. Suvbi, Subar, Kuman ve Turukkular. Milattan önce 3000, milattan önce 1200. 6. sırada Sakalar, İskitler, Masagetler. Milattan önce 7. 4. yüzyıllar arası. Partların bünyesindeki Sakalar milattan önce 3. milattan sonra 3. yüzyıl. 8 Kuşanlar milattan sonra 1. 4. yüzyıllar. 9 Sakalar milattan önce 136-124 ki İran'ın bir bölgesinin Sistan adını almasına neden olmuşlardır. Segistan'dan zamanla Sistan'a dönüşmüştür o isim. 10 Kidara Hunları vardır. Milattan sonra 4. 6. yüzyıllar. 11 Kızıl Hunlar vardır. Milattan sonra 4. yüzyıl. 12 Ak Hunlar. Milattan sonra 4. 5. yüzyıllar. 13 Eptalitler. Milattan sonra 5. 6. yüzyıllar. 14 Göktürkler. 550 yılı sonrası. Yani milattan sonra 6. 7. yüzyıllar. 15 Halaçlar var. 6. yüzyıl ve sonrası. 16 Türk Şahiler, 6-10. yüzyıllar. 17 Suliler veya Çöller, 7. 9. yüzyıllar. 18 Abbasi bünyesindeki Türkler, 8. 13. yüzyıllar. Abbasi bünyesinde çok ciddi bir Türk nüfusu vardır. Ve Abbasi halifeleri önemli bir kısmı Mu'tasim'den başlayarak anne tarafından Türktürler. 19 Karluklar, 8. yüzyıl. 20 Kengeri, Karategini, ve Simcuri ve Gazneliler 12. yüzyıllar 10. 12. yüzyıllar 21 Sübkeriler 10. yüzyıl 22 Selçuklu Oğuzları 11. 12. yüzyıl Harezmşahlar, Karahataylar, Kıpçaklar 11. 13. yüzyıllar 24 Çengizli, Çengizoğulları 12. 15. yüzyıllar 25 Timurlular 15. 16. yüzyıllar 26 Türkmenler 17. yüzyıl, 27 Türk-Kazak boyu ve Afganistan Türkleri 20. yüzyılda gelip İran'a yerleşmişlerdir. Türklerin İran yaylasındaki varlığını ayrı ayrı başlıklar altında ele almalıyız. Bu evreler tarihsel kronolojiye göre şunlardır. 9 evreye ayırdım ben. İlk evre milattan önce 40.000 ile milattan önce 9.000 yıllar arası. İkinci evre
Azyatik kavimler ve Türk dönemi. Çünkü bu dönemde de Türkler vardır. Milattan önce 9000, milattan önce 5. yüzyıl. 3. İlk İrani Azyatik Türk dönemi. Milattan önce 559, milattan önce 330. 4. Yunan ve Helenistik dönem. Milattan önce 330, milattan önce 64. İslam öncesi İrani Türk dönemi. Milattan önce 30, milattan sonra 852. 6. Arabi Türk dönemi. Yani 610-1258 yıllar arası. İrani Türk İslam dönemi 795-1187 yıllar arası. Türk dönemi 1037-1925 yıllar arası. 1925 sonrası İran ise bambaşka bir evredir. İlk evrede dedik ki milattan önce 40 bin ile milattan önce 9 bin yıllar arasında. En eski dönemlerden o uygarlığına kadar olan uzun zamanı kapsamaktadır. Biliyor bir genetist vardır, Spencer Wells. Onun şöyle bir cümlesi vardır. Afrika insanlığın beşiği ise gelişip serpildiği yer Altaylar ve Türkistan, yani Avrasya kıtasının kesişme noktasıdır. Ki orada biliyorsunuz Niyazov adında bir şahısta 40 bin yıllık Orta Asyalı marker tespit edilmiştir ki 2000 nesilden beri o bölgede yaşamış ve oradan da Y kromozomu dünyanın değişik bölgelerine dağıtılmıştır. İran tarih öncesinde mağara, tepe ve mekanlara bir göz atalım. Burada haritada görüldüğü gibi ben işaretlemişim. İran tarih öncesi mağara, tepe ve mekanları şöyle sıraladım. En meşhurlarını burada söyleyeceğim. Hepsini okumayacağım. Ana-u milattan önce 9000, milattan önce 3000. Bunları geçeceğim. Hepsini okusam. Şehir yeri bölgesi, İran'ın Meşkin şehir bölgesinde milattan önce 7000, milattan önce 1000 yıllar arasında bir takım balbalların da keşfedildiği bir bölgedir. Sonra Ercene mağarası vardır. 50 bin ile 38 bin yıl önceye ait. Elbette o dönemde bunun adı Ercene değilmiş herhalde. Ama bu Ercene bizim Ergene ismidir. Ergenekon destanındaki duyduğumuz isimdir ve Türkler gelip bu bölgeye de, bu mağaraya da kendi mitolojik anlayışlarına uygun olduğu için aynı ismi takmışlardır. Sonra Yanık kent vardır. Milattan önce 5000, milattan önce 3200. Ciruft, Aratta bölgesi. Bazıları Aratta'yı Azerbaycan bölgesiyle ilintilendiriyor ama benim düşüncem öyle değil ve bunlar Kirman bölgesinde olmuşlar ve Anaoğulların bir uzantısı olmuşlar. Milattan önce 5000, milattan önce 3000 yıllar arasında. İran'da petrogliflerin dağılımına bir bakarsak, görüldüğü üzere simgesel dağ geçişi resimleri uzun ve kuyruğu doğru eğilmiş boynuzlu %88'dir ve diğerleri de değişik oranlarla gördüğünüz gibi ki bu geçi motifi biliyorsunuz Türkistan coğrafyasındaki piktograflarda da çok yaygın olarak karşılaştığımız bir motiftir ve buradaki de kesinlikle Orta Asya'daki ve Türkistan'ın uzantısıdır. Fotoğraflar ekledim bir takım. Mecburen hızlı geçeceğim. Çünkü zaman yetmez. Sonra ikinci evreye gelelim. Azyatik kavimler ve Türk dönemi. Milattan önce 9000, milattan önce 5. yüzyıl. 1. Anau veya Anaf. Milattan önce 9000, milattan önce 3000. Arattı, Cirut, milattan önce 5000, milattan önce 3000. Kenger veya Sumer. Artık yıllarını okumuyorum hızlı geçmek için. Küraraz, Subi, Subar, milattan önce 3030, milattan önce 1200. Elamlar, Hurriler, Kuman, Lulubi, Kuti, Turukku, Mitani, Kassi, Amart, Kaspi, Tapar, Tapur, Asur, Kadusi, Manna, Saka İşkuzay, Urartu, Med. Şimdi bunları haritada göstereyim. Özellikle Türk olanlar üzerinde duracağım. Diğerlerini hızlı geçeceğim. Anau bir proto-Türk uygarlığıdır. Göründüğü üzere İran'ın kuzey doğusundaki bazı kısımları da içermektedir. Uzantıları. Sonra Ciruft, İran'ın güneyinde Kirman bölgesindedir. Bu da proto-Türk bir uygarlıktır. Anau'nun uzantısıdır. Oradan göç edip gelmişlerdir. Sonra Sumeriler veya Kengerler,
görüldüğü üzere yine İran'ın belli bir kısmını içeriyor. Tarihsel Sumer dilinde tarihi olarak milattan önce 3005, milattan önce 2000'de ve Elamca'da Türkçe kelimeler tespit ediyoruz. Bakın Osman Nedim Tuna'nın bir çalışması vardır. Hatta onun çalışmasına göre Sumer dili bir hibrit dil gibi ortaya çıkıyor yani. Bu dilin bir kısmını Türkçe oluşturuyor, diğer bir kısmını ise kendi orijinalinde getirdiği kelimeler ve yapılardır. 2013'te ayrıca Yunanlı Kennanidis ve Evangelos adlı başka iki dil bilimci Sumer dilinin kökenine ilişkin başka bir öneri diye bir makale yazdılar. Ve burada Sumerce'nin R-Alta yani R-Türk yani Ogur Bulgar Türkçesi özelliği taşıdığını ortaya attılar. Bu da ilginç bir şeydir. Zaten olsa öyle olmalıdır. Çünkü diyelim bugün biz kız dediğimiz kelimenin Bulgar Türkçesindeki ilk şekli bunun kır biçimindedir. R yerine Z'dir. Ona göre R-Türk diyorlar. Sumerce'de ve Türkçe'de ortak kelimelere bakarsak dingir, Türkçe'de tengri, dar, yarmak anlamında, dip, yip anlamında. Çünkü y'ler eskiden değdi. Gut, öküz anlamında. Sonra kür araz, geçiyorum. Subar, suvbi, ben bunun Türk olduğunu düşünüyorum. Bu uygarlığında. Gördüğünüz gibi İran'ın kuzeybatısı, Türkiye, Irak ve Suriye'den bazı coğrafyalar içeriyor. Elamlar İran'ın güneyinde. Bunlar Elamo-Dravidiyen halklar diyorlar bunda. Hindistan'ın en eski yerliler olan Dravidler de bunların bir koludur. Elamların ve akrabadırlar. Onu da belirtelim. Sonra Elam dilinde görüldüğü üzere atta, Türkçe ata, beri, Türkçe börü, kurt anlamında. Tepir, elteber terimi vardır eski Türkçe'de. Ondan sonra şak, çaka, çocuk anlamında. Kut, bildiğiniz karizma anlamındaki kut, bu kelimede Elamca'da geçer. Sonra Hurriler, geçiyorumlar, Kumanlar, Kumanların da Türk olduğunu düşünüyorum. Lulubiler, Kutliler, Turuklular zaten Türk ismi üzerlerindeydi. Milattan önce 2000, milattan önce 1900. Mitaniler, Kastiler, Amartlar, Kaspiler, Tapurlar, Asurlar, Kadusiler. Kadusilerle ilgili bazı görüşler vardır bunların Türk kökenli olduğuna ilişkin, onu da belirteyim. Mannalar, İşkuzaylar Türktür veya Sakalar milattan önce 7000. Görüldüğü üzere Doğu Anadolu, Kafkasya, İran bir kısmı ve Kuzey Batı İran'ı içeriyordu ve bunlar 28 yıllık bir krallık kurmuşlar. Zaman zaman Mısır'a kadar da seferler düzenlemişler. Onu da belirtelim. Urartu, Med, 3. evreye gelelim. İlk İrani Azyatik Türk dönemi. Milattan önce 559, milattan önce 330. Akamenit İmparatorluğu vardır. Aynı tarihlerde biliyorsunuz. Haritada gösteriyorum. Akameniş İmparatorluğu'nun esas yazışma dili Elamcadır. Bunu belirtelim. Ticaret dili Aramice'dir. Aile içi dilleri ise Akamenişçedir. Onu belirtelim. Sonra Pers adının içeriğiyle ilgili burada bir tartışmaya yapmamız gerekiyor. Pers kavramı ilk kez milattan önce 5. yüzyılda Akameniş yazıtlarında geçmektedir aslında. Pers kavramının içeriği aslında etnik değildir. Oysa ki bütün çalışmalarda hep etnik bir kavram gibi sunuluyor. Oysa ki askeri bir kavramdır, terimdir. Pers sözcüğünün etimolojik kökeni ise herhalde Sami dilleriyle açıklanabilir, İbranice ile. Yönetici Akamenişleri oluşturan etnik topluluklara bakıyoruz. Yerleşiklerin isimlerini sıraladım ben orada. Sizler de görüyorsunuz, okumayacağım. Göçebeler ise yine isimlerini sıraladım ama 4. sırada Sagartiyoylar var. Yönetici Akamenişleri oluşturan göçebelerden Sagartiyolar Saka İskit kökenliydiler. Onların atçılıkta becerikli olduklarını ve cins atlara sahip oldukları bilinmektedir. Muhtemelen bugünkü Ahalteke atının eski prototipidir bunlardaki at. Pers kavramı ile ilgili sonuç kısaca değerlendirirsek askeri bir kavramdır. İbranice atlı savaşçı ve suvari anlamına gelmektedir. Akameniş döneminde Pers adını taşıyan herhangi bir etnik grup yoktu. Bunun altını çizelim. İlk kez Herodot'tan başlayarak Batı literatürüne
İran coğrafyasında oluşmuş bütün devletlere Persiya denmiş. Yerli kaynaklar ise İran kavramını coğrafi anlamda kullanmışlardır. Pers sözcüğüyle ilgili ilginç bir örnek de vereyim. İtalyan Katarino Zeno, Uzun Hasan'ın lakabı olan uzun sözcüğünü Pers dilinde büyük adam olarak açıklaması, Pers veya Fars sözcüğünü İran'a egemen olan Akkoyunlular ve asli unsurları olan Türklerin dili anlamında kullandığını göstermektedir. Gerçi uzun sözcüğünü de yanlış anlatmıştır. Katarino Zeno bir başka yerde Pers veya Fars sözcüğünü Türk dili anlamında kullanmakta ve Uzun Hasan'ın kalabalık Osmanlı ordusunu gördüğünde şaşkınlığından şöyle dediğini yazmaktadır. Yani duyduğu cümleyi aynen aktarmıştır. Ay kahpesen ne deryadır. O bu cümleyi duyduğu gibi kaleme almıştı. Gördüğünüz gibi bu cümle Türkçedir. Yani bugün düşündüğümüz gibi Pers dili. Ama o dönemde İran coğrafyasının hakim dili anlamında bu dile bakıyoruz ki İtalyan metinlerinde Persçe diyorlar. Bu olay aynıyla İtalyan Angelillo tarafından da anlatılmakta. O da Uzun Hasan dilinden duyduğu cümleyi şöyle yazmaktadır. Vay kahpesen ne deryadır. O da tıpkı Katerina Zeno gibi söz konusu cümlenin söylendiği dili Pers veya Fars olarak adlandırsa da bunu İran'ın dili yani Türk dili anlamında kullanmaktadır. Dördüncü evre Yunan ve Helenistik dönem. Milattan önce 336. Hocam oraya geçmeden bu Pers sözcüğünün sizin söylediğiniz gibi Ahanemiş doğrusu. Bir de Persis'ten geldiğini söylüyor. Yani Persepolis'ten, başkentten geldiği söylüyor. Yok oradan gelmiyor. Oradan gelmiyor diyorsunuz. Yok. Tamam hocam. Yok. Zaten oradaki isim buradan geliyor. Yani hayır Sonra şöyle. bak Persepolis Yunanca bir kelime. Polis bakın. Hayır şimdi bunların Persliler kelimesi de Yunanlıların taktığı bir isim. Yani Yunanların Persis'ten... değil, Yahudilerin taktığı isimdir ama Herodot bunu ilk defa almış milattan önce 5. yüzyıl ve Avrupa'da bir gelenek haline gelmiş. Ta modern döneme kadar İran'a Persiya demişler. Diyelim Selçuklu'ya da Persiya demişler. İlhanlı'ya da, Timurlu'ya da. Hangi devlet İran'da yaşamışsa coğrafi anlamda kullanıyor. Yani coğrafi anlamda, etnik anlamda kullanılmış. Asla değil, asla. O zaman şimdi bu Persian kelimesi de coğrafi anlamda kullanıyorlar. Tabii. O şeyde coğrafi anlamda ama geldiler bu şeye nasıl anlatayım? Bir sahte bir etnik grup yaratıldı. Buna Fars ismi takıldı ki ve tarihteki bu bütün o kelimeleri de bunun tarihsel arka planı gibi sunulmaya çalışıldı ki bu doğru değil. Evet hocam. Yani bunu buradan aldı, oraya yapılandırdılar. Tamam hocam. Evet. Buyurun hocam. Birinci Yunan ve Helenistik Makedon İskender İmparatorluğu milattan önce 336, milattan önce 323. Atropatena satraplığı vardır. Milattan önce 323, milattan sonra 227. Selevkoslar milattan önce 323, milattan önce 63. Kafkas Albanyası milattan önce 4. milattan sonra 705 yıllar arası. Makedon İskender'in kurduğu imparatorluğun haritasını ekledim. Atropatena, Selevkoslar, Kafkas Albanyası. İslam öncesi 5. evre, İrani Türk dönemi, milattan önce 30, milattan sonra 852 yıllar arası. Bir, Part Eşkanı veya Pehlevi yönetimi, milattan önce 247, milattan sonra 224. Bu devletin kökeni aslında Dahe sakalarına dayanıyor ve bir bakıma şeydir, nasıl anlatayım, karma bir yapısı vardır. Yönetici kesim içerisinde Türk ve Altay kökenliler kesinlikle vardır. Zaten Batı tarihçiliği de modern döneme kadar partileri veyahut eşkanları Turani olarak değerlendirmiştir. Fakat daha sonra Avrupa'daki milliyetçi tarih anlayışı ortaya çıkınca bu görüşten ödün verdiler ve bunların işte Ari kökenli olduğu tezini işlemeye çalıştılar. İki kuşanlar vardır. 10. milattan sonra 10-350 yıllar arasında. Şimdi haritada da göstereceğim. Bunların da Türk ağırlıklı bir yönetimdir. Karahunlar var. 250-852 yıllar arasında. Bugünkü Anadolu'da. Sasaniler var. 256-652. Kidara Hunlar Türktür. 320-500 yıllar arasında. Kızıl Hunlar 350-4. yüzyıl arasında. Ak Hunlar
370-450 yıllar arasında. Eftalitler 450-562 yıllar arasında. Bavendi diye bir devlet vardır. Sabirler var. 500 Türktür. 568. Göktürkler 552-744 Türktür. Avarlar 555-889 Türktür. Şirvanşahlar Bestam Vistam 6. 7. yüzyıl Türktür. Türk Şahiler 6. 10. yüzyıl Türktür ve Budist bir devlet olmuştur bu. 16 Hazarlar 630 1048 yıllar arasında bunlar da Türktür. Partileri haritada gösteriyoruz. Kuşanlar, Karahunlar gördüğünüz gibi Doğu Anadolu, İran'ın bir kısmı ve Irak'ın bir kısmını içeriyor. Sasaniler, Sasani Devleti üzerinde etkili olan Türk ve Türkistan kökenli yönetim ve dönemleri de şöyle sıralayabiliriz. Buna bir parantez açmamız gerekiyor. İskit-Part dönemi var, Kuşan dönemi var, Karahunlar, Kızılhun dönemi, Akkun, Kidarahun, Eftalit dönemi. Reform Sasanilerde Kubat tarafından, Kral Kubat tarafından bir reform yapıldı. Yani devleti 4 eyalete ayırdılar ve eski tekil yönetimsel yapıyı bir dörtlü yapıya dönüştürdüler. Ki daha sonra bu reformu Anuşirvan da devam ettirdi. Benim bu konuda bir makalem vardı. Sasani Devlet Teşkilatı'nda Türk etkisi. Yani kaynaklarıyla gösterdim ki bunun bu yapıya geçişin sebebi işte Kubat ilk bir 4 yıl, bir daha sonra 2 yıl Eftalitlere sığınıyor ve yakından o yapılarını, devlet yapılarını gözlemliyor ve geri döndükten sonra kendi ülkesine o yapıyı aynen uygulamaya başlıyor. Tabii aynı dörtlü yapıyı biz ilk şeyde görüyoruz. Mete'nin, Asya Hun İmparatoru Mete'nin uyguladığı askeri ve idari yapılanmada görüyoruz. Orduyu 4 bölüme ayırıyor. Her bölümün atlarını bile farklı renkte atlardan seçiyor ki birbirine karışmasınlar. Ve reformdan sonra, işte bu reformdan sonra da etkili olan Türk devletleri Sabir Devleti, Göktürk Devleti, Avar Devleti ve Hazar dönemidir. Firuz, 1. Firuz ve Eftalitler dönemine kısaca değinelim. Firuz, Sasani Kralı Eftalitlerle sürekli savaştadır ve her defasında yenildikten sonra ve haraca bağlandıktan sonra yine de tekrar saldırganlık sergiliyor ve defalarca affediliyor. En sonunda da dize çöküyor ve savaşın birinde de öldürüyor ve burada çok ilginç bir şey var. Firuz biliyorsunuz muzaffer demektir. Oysa ki Firuz işi gücü zaten Eftalitler karşısında yenilmektir. Böyle bir ilginç bir talihi vardır Firuz'un Eftalitler karşısında. 1. Kubat'ta Firuz'un oğludur. Zaten Firuz'un eşi de Eftalit kökenli bir kadın olmuştur. Bundan da Kubat doğmuştur. Kubat'ta demin söyledim bir kez 4 yıl, daha sonra ise 2 yıl Eftalitlere sığınıyor ve ister istemez orada yakından Hunlar, Eftalit Hunlarının nasıl bir yaşantı veya yönetime sahip olduklarını gözlemliyor. Ve geri döndükten sonra en önemli icraatlarından birisi Mezdekizmi güçlendiriyor Zerdüştiliğe karşı. Yani biz biliyoruz böyle bir propaganda var ki Sasaniler sanki Zerdüştiliği el üstünde tutmuşlar. Oysa ki böyle değil. 1. Kubat'tan başlayarak Zerdüştiliğin ciddi bir biçimde saraydan ve devletten uzaklaştırıldığını ve onlara çok sert bir biçimde davranıldığını ve başka siyasi yöntemlerle dengelendiğini görüyoruz ki bu 1. Kubat'ta bunu açık bir biçimde görüyoruz. Daha sonra oğlu Anuşirvan döneminde de hakeza Zerdüştilerin ciddi bir biçimde sıkıştırıldığını görüyoruz. Anuşirvan da anne tarafından yine Türktür. Birazdan onları açıklayacağım. Sonra Anuşirvan döneminde özellikle Yemen'e sevk edilen askerler vardır. Askerlerin ezici çoğunluğu Türk kökenlilerdir. Eftalitler ve başkalarıdır, Hunlardır. Yani Sasani Devleti'nin özellikle askeri bölümü ağırlıklı olarak Türklerden oluşturulmakta ve yoğun bir Türk etkisi altındadır. Sonra
Anuşirvan'la ilgili çok ilginç bir bilgi verelim. Yani bu Türk kültürünün Sasani dönemindeki yoğunluğuyla ilgili. Tarihi metinlerden edindiğimiz bilgilere göre çok ilginçtir. Oğuzname'yi ilk derlettirip toplantıran şahsın Anuşirvan olduğunu görüyoruz. Bu çok ilginç bir bilgi. Ve kendi veziri Buzurg Mihri bunun için görevlendiriyor. Daha sonra bu metnin tarihi bilgilere göre Ebu Müslüm Horasani'nin eline geçiyor. Sonra aynı metin Harunur Reşit döneminde Cebrail bin Bahdişu adında bir saray hekimi olan bir mütercim tarafından Arapçaya çevriliyor ve en sonunda Aybek Eddevadari adında birisi Dürerü Tican adlı eserinde bunları özet olarak aktarıyor kitabında. Ki bu çok önemli bir şeydir. Yani Sasani Devleti'nin nedenli Türkleştiğinin göstergesidir. Biliyorsunuz Oğuzname Oğuzların aslında kutsal metinlerinden birisidir. Ve Anuşirvan da çok ciddi bir biçimde Türk kanı taşıdığı için bu anlayışı canlı tuttuğunu görüyoruz. Sonra Anuşirvan'ın oğlu Hürmüzdü Türksat, o da Zerdüştülere karşı çok sert bir tutumu vardır. Hatta kimi kaynaklar Sasani ileri gelenlerinden ve aynı zamanda Zerdüştülerden 13.600 kişiyi öldürdüğünü belirtiyorlar. Bunun da sebebi o dönemdeki toplum Zerdüştü din adamlarının baskısından çok bıkkın bir durumdaydılar. Hürmüz de halkı korumadan yana davranmış ve özellikle de Zerdüştülere karşı Hristiyan Nesturiler ki Türkistan'dan gelen Türklerdir, onları daha çok güçlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Gelelim Kidara Hunları. Bunun şimdi fırsatım olmadı haritasını çizmeye ama bugünkü Afganistan, İran'ın kuzeybatısı Horasan bölgesi ve kısmen de Pakistan bölgesinde egemen bir devletti bunlar da. Kızıl Hunlar hakeza yine o bölgede egemen devlettir. Sonra haritada görüyoruz. Akunların haritası şöyle. Akunlar da Sasani Devleti ile çok ciddi ilişkileri olmuş ve uzun bir zaman Sasani Devleti'ni etkileri altına almışlardı ve zaman zaman Re'ye kadar uzanacak bir biçimde İran arazisinde hakim olmuşlardır. Eftalitler, bu da başka bir grup. Elbette Eftalitlerle Akunları karıştıranlar vardır ama Macar Türkolog Ligeti açık bir biçimde bunları ayırıyor. Farklı gruplar olduğunu söylüyor. Sonra Eftalitler demin söyledik 1. Kubat onlara sığındı ve ister istemez daha sonra onlardan edindiği orduyla bugünkü Erzurum'a kadar Bizans topraklarını ilerledi. Sonra aynı dönemde Eftalitlerin değişik boylarını gelip İran'ın değişik bölgelerinde yerleştiğini görüyoruz. Kadis Hunlar. Kadis Hunlar ilk Herat'ta oluyorlar ama daha sonra Musul bölgesine yerleştiğini görüyoruz bunları ve değişik kaynaklarda bunların ismi geçiyor. Hatta meşhur Kadisiye bölgesi vardır. İslam orduları gelip ele geçiriyorlar. Bu toponimin de adı Kadis Hun'la açıklanmaktadır. Yani Türklerin ne kadar önceden gelip o bölgelere yerleşip oraya adı taktıklarını görüyoruz. Zabul boyu veya Zavul boyu ki bu da yine bir toponimde adını hem Afganistan'da hem İran'da bırakmıştır. Zabulistan adında. Bavendiler bu başka bir küçük bir yönetim olmuştur. Sabirler hakeza Kafkasya üzerinden egemen olmuşlar ve zaman zaman İran'ın kuzeybatısına kadar giriş yapmışlar. Muğam bölgesine kadar gelmişler. Daha da içerilere girmişler. Onu da belirtelim. Göktürkler Rey ve İsfahan'ı ilerleyecek kadar yayılmışlar İran'ın içine. Onu belirtelim. Diğer taraftan özellikle Sasani krallarında anne tarafından Türk oldukları için Göktürkler tarafından ciddi bir etkiye alınmıştır bu devlette onu da belirtelim. Özellikle şimdi açıklayacağım birazdan o şeyleri, soykütüklerini.
o dönemde Göktürkler döneminde Sasani devletine ki Şiraveyh kraldı. İlteber veya Elteber unvanı taktıklarını görüyoruz. İlteber aslında bağlı olan Türk boylarına devletin kademesinde olan verilen bir şeydi. Tudun da onların işte vergi ve ekonomik, iktisadi işlerini denetleyen şahıslara veriliyordu. Yani o dönemde Sasani devleti bu denli işte Göktürklerin etkisine maruz kalmıştır. Adeta bir eyaletleri gibi idare etmişlerdir Sasaniler. Sonra Şiraveh'ten sonra kız kardeşi Kurandov ve daha sonra Azermidov tahta çıkıyor. Aslında Zerdüşti din algısının egemen olduğu toplumlarda bir kadının tahta çıkma olasılığı sıfırdır. Oysa ki biz görüyoruz ki artık Sasani devleti o denli Türkleşmiştir ki artık peş peşe iki kız kardeş ki ikisi de çok ciddi bir Türk kanını taşıyorlardı. Sasani tahtına geçmişlerdir. Avarlara gelelim. Çok özür dilerim. Ben bu şeyi atmamışım oraya. Buradan size okuyacağım onu mecburen. Evet. 1. Kubat anne tarafından Türk olduğu için %50 Türk genlerini taşıyordu. Yani Türk genom yüzdesi 1. Kubat'ta %50 idi. Anuşirvan'da yine anne tarafından Türk olduğu için bu oran %75'e yükseldi. 4. Hürmüz veya Hürmüzdü Türksat'taki yine annesi Türktü. %87.5 olarak yükseldi. Hüsrev Perviz veya 2. Hüsrev'de %93.75'e yükseldi. Sonra Şiraveyh, Purandoht ve Azermidoht bu iki kız kardeşlerde oran %96.875 oranında. Yani neredeyse %100 bir Türkleşme söz konusudur. Sonra Avarlara gelelim. Avar Sasani İttifakı neticesinde Bizans başkenti Avarlar tarafından 616 ve 626 yıllarında 2 kez kuşatılmıştır. 2. Hüsrev döneminde 626 kuşatmasında Sasani ordusundaki Türk askerleri de katılmışlardır. Şirvanşahlar var. Ben Türk olanları zaten söyleyeceğim. Eğer söylemiyorumsa Türk değiller o devirde. Şirvanşahlar Türk değil mesela örneğin. Bestan Vistan vardır. Hüsrev'in dayı tarafından, Göktürk dayıları tarafından kurulmuş bir devlettir. İran'ın işte kuzey kesiminde. Türk Şahiler vardır Afganistan'da. Bunlar Budist devlettir. Sonra Akunların bir bölümüdür aslında bunlar. Zamanla Afganistan ve Pencap'a yerleşmişler ve orada Türk Şahiler adlı bir devlet kurmuşlar. Uzun süre devam etmiştir. İran'ın ilk camisidir bu. 8. yüzyıla ait. Hocam, Sayın Hocam, şu Şahilere bir ekleme yapalım. Budist, siz de biliyorsunuz, hatırlatmak için söyledim. Bu Afganistan'daki hani Taliban'ın yıktığı heykeller falan evet, evet. Şahilere aittir. Türk Şahilere aittir. Evet. Ne yazık ki sahip çıkamadık biz onlara. Ve bir de Kuşanlardan sonra herkes bizim tarihimizden hep Uygur diye anlatılır. İlk Budist devlet diye, evet, yanlışlıkla. İlk Kuşanlardır. Kuşanlardan sonra da bizim Türk Şahilerdir. Evet. Buyurun hocam. Şimdi İran'ın bir camisi var. Adı da çok ilginç. Türkçedir. Tarihane, yani Tanrı Evi. İran'ın Damgan bölgesinde, Simnan eyaletinin Damgan bölgesindedir. 8. yüzyıla aittir. Bu tapınağın da ben düşünceme göre bir Zerdüşti tapınaktır. Türk Şahilerin uzantılarının İran'da yaptıklarını görüyoruz ama daha sonra bu ister istemez camiye dönüştürülmüştür İslam döneminde. Tarihane tapınağı çok önemli bir tapınaktır İran'da. Hazarlar da ister istemez Kafkasya bölgesi üzerinden İran'a girişler yapmışlardır ve Sasani devletinin bünyesinde de ciddi bir biçimde yer almışlardır. Zaman zaman sıkıştırmışlar bu devleti. Zaman zaman devletin içinde bazı birlikler yer almıştır. Ondan sonra Anuşirvan'ın kendisi anne tarafından zaten Hazar'dır. Bunu belirtelim. Sonra ister istemez 626-629 yıllarında
Aras Nehri'ne kadar olan bölgeleri, yani Kafkasya'nın tümünü ele geçiriyorlar Hazarlar. Ve 630 yılından sonra ise bağımsız bir devlet gibi ortaya çıkıyorlar. 656'dan sonra ise Arapların kontrolündeki Arran'ı, yani Kafkasya'nın bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ve çevresindeki bölgeleri ele geçiriyorlar. 717'de Arapları geri püskürten Hazarlar Kafkasya'yı ele geçiriyor. 717-718 yıllarında Şirvan'ı alıyorlar. Hazarlar, Şirvan bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'ndedir. Hazarlar tekrar 731'de Arapları Kafkaslardan atabilmiş, ardından Musul'a kadar ilerleyebilmişler. Bu çok önemli. Musul'a kadar ilerlemişler Sasaniler, Hazarlar, onu belirtelim. Hazarlar daha sonra Bizans devletiyle Sasaniler arasındaki denge politikasında da rol oynamışlar. Bazen onun yanında, bazen bunun yanında yer almışlar ve onu da özellikle belirtelim. 6. yüzyıl Arabi Türk dönemi, 610-1258 yıllar arasında. Bir peygamber dönemi. Zaten peygamber dönemindekinden önce cahiliye Arap şiirinde Türklerle ilgili birçok şiirler mevcuttur. Sonra peygamber döneminde peygamberin kendisinin bir Kubbetü Türki'de, yani Türk çadırında itikafa girdiğiyle ilgili bilgiler vardır. Özellikle İslam tarihindeki ilk müzisyen şahsın İbn Süreyc'in Türk kökenli olduğu ve cahiliye Arabı dönemi oraya gelip yerleştiğini görüyoruz ki baba tarafından babası Sasani ordusundaki Türklere dayanıyor. Annesi ise Horasan bölgesindeki Türklere dayanıyor. İlk müzisyendir bu İslam tarihinde. Sonra 4 halife döneminde de ister istemez bölgede az da olsa Türkler var. Sonra Suliler veya Çöller var. Bugünkü Hazar Denizi'nin güneyinde. 7. 9. yüzyıl bu Türk devletidir. Badusbaniler, Emeviler, Abbasiler devletinde de ilginç bir yapı var. Onu açıklayacağım birazdan. Ciddi bir Türk nüfusu vardır. Peygamber dönemindeki haritaya görüyoruz. 4 halife dönemi. Suliler göründüğü üzere 7. 9. yüzyıl Hazar Denizi'nin güneyi ve Türkmenistan'da. Eftalit Devleti'nin oluşumu ve gelişmesinde önemli rolü olan Çöl boyu veya Suliler aslında 501 yılında Türkmenistan'daki Balkan dağları çevresine ve Dehistan'a yerleşiyorlar. Onların buradaki hakimiyeti uzun sürüyor daha sonra. Badusbaniler, Emeviler, Abbasiler, Abbasi ihtilalında özellikle Horasanlılar ve Türklerin çok ciddi rolü vardır. Ve özellikle Horasanlılara ve oradan gelen ve devlet bünyesinde askeriyede yer alanlara mevaliler veya Horasanlılar deniyor. Muhtesem anne tarafından Türktür ve Muhtesem'den başlayarak ordu Türklere tahsis ediliyor. Abbasiler de çok ciddi bir biçimde Muhtesem'den sonra kültürel, politik ve inançsal açıdan bir Türkleşme söz konusudur. Bu bambaşka bir konferansın konusudur. Çok geniş bir konudur bu. Belki ilerleyen zamanlarda anlatırız. Sonra İrani Türk İslam dönemi 795-1187 yıllar arasında. Samaniler, Tahiriler, Saffariler, Sağciler, Sağciler Türktür. Sasani bünyesindeki Türk Abbasi bünyesindeki Türk askerlere dayanıyor kökenleri. Sübkeriler, Eftalitlerin bir koludur. İran'ın Fars eyaletinde kuruluyor. Ziyariler, Büveyhiler, Kengeriler, Türk devletidir. Karateginliler 947-952 yıllar arasında Türk devlettir. Simcuriler 10. yüzyılın ikinci yarısı Türk devlettir. Hürmüz Melikleri, geçiyorum Gazneliler veya Sabuktekinler 962-1187 Türk devletidir. Fakat bu gayri Türk devletlerin askeriyesinde de ciddi bir Türk yoğunluğu vardır. Onu da belirtelim. Ki zaten Gazneliler Devleti örneğin Samani Devleti içerisindeki askerlerin içerisinden çıktı ki bu devlette ele geçirdiler. Kendi devletlerini kurdular. Sağciler Devleti'nin bir Türk devleti haritasını görüyorsunuz. Sübkeriler İran'ın güneyindeki bir devlet olmuş. Kengeriler İran'ın kuzeybatısında, Kafkasya ve kısmen Anadolu'da kurulmuş bir devlettir. Karateginliler Horasan bölgesinde, Afganistan'ın kuzeyi ve Türkmenistan'da. Simcuriler
görüldüğü üzere haritada 10. yüzyılın ikinci yarısı. Gazneliler de İran'ın daha önemli bir kısmını ele geçirmişlerdir. 962-1187 yıllar arası. Şimdi buraya kadar aslında Selçuklu dönemine kadar geldik. Ama burada önemli bir tartışmayı yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki Batı tarihçiliğinde ve dünyadaki egemen tarihçilik anlayışında şöyle bir anlayış vardır ki Türkler 11. yüzyılda geldiler bölgeye. Selçuklularla birlikte. Oysa ki ben buraya kadar görüyorsunuz ya da özet bir biçimde bayağı bir Türk varlığı ile ilgili bilgi verdim. Bir sürü siyasi oluşumlar, devletlerin adlarını zikrettim. Aynı zamanda Türk olmayan devletlerdeki Türk askeri kimliğine de kısaca da olmuş olsa değindik. Aslında 11. yüzyıla kadar İran, Anadolu, Kafkasya coğrafyası etnik açıdan aşırı heterojen bir yapıya sahiptir. Yani örnek verelim. Mesela İbn Havkal Suretül Arz adlı eserinde 300 dilden söz ediyor İran coğrafyasında. Makdisi Ahsenü't Takasim'de 70 dilden söz ediyor. 70 dili nerede? Bugün Erdebil'in yakınındaki Savalan bölgesinde. Bu bizi şaşırtmasın. Yani Kafkasya'ya biz bakarsak Dağıstan'da, küçücük Dağıstan'da yaklaşık bir 25-30 tane farklı etnik grup vardır. Yani 11. yüzyıl öncesi aşırı heterojen ve mozaik yapı içerisinde Türkler de vardı. Hatta çoğunluktaydılar yine diğerlerine göre ve daha örgütlü ve askeri bir yapıları olduğu için ister istemez siyasi, askeri ve devlet kurma sahasında daha fazlasıyla boruları ötüyordu. Aksi takdirde Selçuklu öncesi bölgedeki Türk devletlerini açıklayamayız. Bunun altını özellikle çizelim. Türk dönemi, şimdi burada ben hepsini söylemeyeceğim. Burada sanırım 90'dan fazla ben devletin adını verdim ama hızlı bunlar geçeceğim. İrili ufaklı çok Türk devletleri vardır. En meşhurlarını Büyük Selçuklu Devleti 1037-1157 yıllar arasında kurulmuştur. Yani bu dönemde yaklaşık bir 2 milyonluk bir Oğuz Türk'ü Horasan üzerinden İran'a giriş yapmıştır. Bu da bölge İran'ın aynı zamanda Irak'ın, Suriye'nin, Anadolu'nun ve Kafkasların ciddi bir biçimde Türklerin lehine homojenleşmesini sağlamış. Yani çok ciddi bir biçimde bölgeyi Türkleştirmiş Selçuklu göçü. Kendinden önceki Türkleri de kendine katarak bölgenin homojenleşmesine sebep olmuştur. Harezmşahlar Devleti vardır. Türk devletidir. Çingiz İmparatorluğu veya Moğollar. Bu da muhteşem bir imparatorluğu. Hemen belirtelim ki Çingiz İmparatorluğu dönemindeki Moğol kavramı ile günümüz etnik anlamında Moğol kavramını birbirine karıştırmak doğru değildir. Çingiz İmparatorluğu'ndaki Moğol kavramı bir siyasi birliğin adıdır. Tahminen bir 12 tane bir boyun oluşturduğu bir siyasi birliktir. Bunların içinde çoğunluk Türktür. 9 civarında. Diğer üçü falan da şeydir. Şihveh diye bildiğimiz Proto-Moğollardır. Onlar da yine daha çok Türklerle melezleşmiş bir şeydir. Cengizli Devleti'nin aynı zamanda katipleri, bakışı olarak geçer. Uygur Türkleridir. Diğer taraftan Cengizli Devleti'nin ardılları olan diyelim İlhanlı, Altınorda, Çağatay, Kubilay Hanlığı, Türkistan Hanlıkları ve Karadeniz'in kuzeyindeki hanlıkların metinlerine baktığımızda onlar kendilerini Türk görüyorlar ve bu konuda da hiçbir şüpheleri yok. Örneğin 17. yüzyıl eserlerinden ve şahslarından birisi Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın çok muhteşem bir eseri vardır. Şeceri Türk, yani Türklerin şeceresi. Ki neden önemli bu kitap? Çünkü Ebu'l-Gazi Bahadır Han bizzat Cengiz soyundan geliyor. Eserinde diyor ki bizim en eski dedemizin adı Türk'tü. Cengiz sadece ortalardaki dedelerimizin birisidir. Cengiz de Türk kökenlidir. Yani aile içerisindeki anlayış da böyle olmuştur. Fakat bugün Batı tarihçiliği özellikle Cengiz İmparatorluğu'nu Moğolistan'daki vatandaşların üzerine yapıştırmaya çalışıyor. Oysa ki Moğolistan'dakiler kendilerine Moğol demezler, halka derler, halka. Ama burada da bir analoji yapılmaktadır. Yani yeni bir Moğol adı takılıyor. Sonra onların üzerinden bütün tarihsel metinler onların üzerine
yapıştırılmaya çalışıyor ki bunun altını çizelim. İlhanlılar yine Cengiz soyundan gelen ve İran coğrafyasında kurulan bir devlettir. Osmanlı İmparatorluğu evet zaman zaman İran'ın kuzeybatısını ele geçirmiş ve ister istemez orada egemenliğini kurmuştur. Bunu da belirtelim. Bu da yani İran'da kurulan devletlerden birisidir. Hatta özellikle 1918'lerde bile bazıları diyorlar Kasr-ı-Şirin Anlaşması, böyle bir şey yok. 1918'den sonra Osmanlı İran'ın kuzeybatısında bayağı egemendir. Ele geçirmiş toprakları. Yani Enver Paşa ve yandaşları o bölgede yerli Türklerle çok ciddi bir işbirliği içerisindeydiler. Üstelik işgal da değil. Çünkü bölgedeki Türklük de onlarla işbirliği yapmaktadır meselede. Bir Türk birliği anlayışı vardır. Onu belirtelim. Sonra Timurlu Devleti vardır. Muhteşem bir imparatorluk dünya tarihinde ve Türk tarihinde. Yani özellikle Herat bölgesindeki oluşturdukları Türk tarihindeki bu bayındırlık, sanatta ve kültürdeki ilerleyişe tarihte Timurlu Rönesansı deniyor. Bunun altını çizelim. Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti, Safeviler aslında kökenleri bugünkü Bel ve çevresindeki yani eski Horasan bölgesindeki Türklere dayanıyor. Selçuklular dönemi gelip Azerbaycan bölgesine yerleşmişler. Ama devletin asker kesimi, yandaşları ezici çoğunluk Anadolu'daki Kızılbaşlardır. Yani Yörük Türkmenlerdir. Geliyorlar İran'da ve ister istemez büyük bir imparatorluğun kurulmasına sebep oluyorlar İran coğrafyasında. Hemen belirtelim ki yani o kadar örgütlü bir yapı ki geliyor hemen çok ciddi bir imparatorluğu İran coğrafyasında kuruluyor. Bunu da belirtelim ki İran coğrafyasındaki Şiiliğin egemen oluşu aslında bir bakıma Safevilerin ve Anadolu'dan gelen Kızılbaşların mahsuludur. Yani bunun altını özellikle çizelim. Elbette bir şeyi de belirtelim. Kızılbaşlık inancı ile Caferilik çok farklıdır ontolojik olarak. Peki Safeviler neden diğer İranlıları, Şafii olan, Sünni olan İranlıları diyelim kızılbaşlaştırmadılar? Bunun bir antropolojik ve etnografik sebepleri var. Biliyorsunuz bugün de Anadolu'da biz gidip diyelim bir Alevi veya Kızılbaş dedesine müracaat etsek biz ben Alevi olmak istiyorum. Bu mümkün değil. Çünkü boy düzeninden geldiği için soya dayalı bir anlayıştır. Ama Bektaşilik şehirleşmiş bir bakıma Kızılbaşlıktır. Orada açıktır. Orada başka etnik gruplar da gelip Bektaş olabilir. Ama her ikisinde de özellikle belirtenin din dili Türkçedir. Bunun altını çizelim. İster şehirli Bektaşilik, ister göçebe Kızılbaşlık veya bugünkü yanlış ismiyle Alevilik de öyledir. Safeviler herhalde Osmanlı o dönemde İslam hilafetini ele geçirdiği için Sünni dünyanın onun karşısında geri kalan Şii kesimi kendi siyasi politikaları gereği kullanmışlar ve ister istemez İran'daki Sünnilerin işte Osmanlı hilafetine bağlanmasın diye ciddi baskılarla, ciddi kıyımlarla uzun zaman içerisinde Şiileştirilmesine sebep olmuşlardır. Hemen belirtelim ki yine bugünkü İran'daki Şiilik, İran'da egemen olan Şiilik, tarihsel Türk Şiiliğin uzantısı değildir. Bugünkü İran'daki Şiilik resmen Hindistan üzerinden İngilizlerin desteğiyle gelmiş ve İran'da egemen hale getirilmiş. Birazdan kısaca onu da değineceğim. Hocam çok güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi bizde yaygın kanaat, Avrupalılarda da bu yazılıyor, çiziliyor. Safaviliğin, yani Safavi dediğimiz insanlar Kızılbaşlar. Doğru mu bu? Evet, Kızılbaşlar. Kızılbaş, yani Şii değiller. Bunun altını çizmek lazım. O Safavi İmparatorluğu da bir Kızılbaş İmparatorluğu. Yani bir Şii İmparatorluğu değil. Sizin söylediğiniz gibi iki taraf Osmanlı Sünniliği seçiyor. Onlar Kızılbaşlığı seçiyor. Ve her iki tarafta karşı tarafa bir kıyım uyguluyor. Yani Osmanlı Kızılbaşlara Anadolu'da bir kıyım uygularken onlar da Sünnilere bir kıyım uyguluyorlar. Evet. Ve sizin söylediğiniz gibi hani Kızılbaşlık biraz Tengri inancına daha yakın.
olduğu için de tebliğcilik yok. Yani daha layık bir duruşu var. Karşı tarafın dinine de saygı var. Doğru mu? Bu yüzden de Yani Kızılbaşlık eski Türk inancının daha bir İslami bir devamı gömlekte sunumu gibi bir şeydir. yani elbise Normal. giymiş. Evet. O yüzden de Ama e, Bektaşilik de öyledir. Onu da evet, söyleyelim. Bektaşilik de öyle. Evet. Ve oradaki İran'daki yani kendi emirleri altındaki insanların da inançlarına fazla dokunmuyorlar. Yani Sünniler haricinde, yani Osmanlı'yı destekleyecek kısımlar haricindeki kesimlerin inancına dokunmuyorlar. Doğru mu hocam? Yok, dokunuyorlar. Dokunuyorlar Dokunuyorlar mı? çünkü şeydir, burada siyasi bir denklem vardır. Yani oradaki nüfus Sünni kalsa Osmanlı'ya bağlanabilir. O yüzden ciddi baskılar uygulanmış ki şey olmasa. Kendileri Sünnilere Şii, baskı, tabii var, tabii. Sünnilere baskı var Tabii. ama diğerlerine de var mı? Mesela Zerdüştlere veya başkalarına var mı? Zerdüştü kim ki ya? Ne kadar bir nüfus ki onun neyini Yani önemseyeceksin yani? orada onlar için en büyük tehlike Sünni İslam'lık değil mi hocam? Evet, o yüzden şeydir hocam ve ister istemez Orta Doğu paylaşımında Evet, Safeviler Şii kartını oynamışlar, Osmanlılar da Sünni. Oysa tabii. ki aslında inançsal olarak Safeviler Şii değiller. Evet, Kızılbaşlar O kendileri politika Kızılbaşlar. başka. Politikada her şey oynayabilirsin. Evet, Bu evet bambaşka. hocam. Çünkü bunu gerçekten bugün de hala herkes saçma bir şekilde inanıyor. Yani özbeöz Türktürler ve özbeöz de Kızılbaştırlar. Bunların Tabii. Şiilikle, İran'ın Evet, Şiiliğiyle bir alakaları yok. Buyurun hocam. doğru. Sonra Afşarlar Devleti. Bu devletin kurucu Nadir Şah Afşar. Herhalde Türk tarihinde isminde olduğu gibi nadir, ender şahsiyetlerden birisidir. Çünkü çok ciddi bir biçimde Türklük bilincine sahiptir Nadir Şah. Ve Osmanlılara yazdığı, Türkistan'daki devletlere, Hindistan'la yazdığı mektuplarda, Babürlere ve diğer devletlere Türk kökenli olduğunu ciddi bir biçimde vurguluyor. Osmanlı'ya yazdığı mektuplarda diyor ki siz de Oğuz Han'ın soyundan geliyorsunuz. Biz de gelin Caferiliği 5. hak mezhebi olarak kabul edin de bu sorunları ortadan kaldıralım. Yani çok çağından çok ileri bir adamdır Nadir Şah. Diğer taraftan torunlarına hep Türk isimleri takıyor. Örneğin Oğuz Kağan destanındaki Ayhan, Yıldız Han, Gökhan, yine Cengiz Han, Ögedei Han, Timur Han böyle isimler takıyor. Yani çok ciddi bir biçimde Türk tarih bilincine sahip bir şahıstır Nadir Şah. O dönemde eğer Osmanlı benim düşünceme göre Caferiliği 5. hak mezhebi olarak kabul etseydi muhtemelen İran Osmanlı'nın zamanla etkisine girecekti ve belki bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırı diyelim Türkistan'la birleşikti olurdu. Büyük bir olasılık. Çünkü İran'daki o Şiilik İslam dünyasında çok dominant bir şey değil. Az bir nüfustu. O gelip Anadolu'yu dönüştüremezdi. Ama tam tersine İran'daki yapı Osmanlı'nın etkisiyle dönüşecekti. Kesinlikle. Sonra gelelim Zendiler Devleti İran'ın güneyinde devlettir. Kaçer Devleti İran'da son Türk devletidir. Bu dönemde Rusların ve İngilizlerin çok ciddi müdahaleleri vardır. Adeta devletin Türklerin elinden çıkarılıp da yeni yarattıkları etnopolitik bir kimliği olan Fars kimliğine devredilmesi için çok ciddi uğraşlar veriliyor. Açıklayacağım onu. Sonra 1920 yılları arasında Azadistan Cumhuriyeti vardır. Azadistan Cumhuriyeti aslında o dönemde biliyorsunuz 1918'de ve 20 yıllar arasında Kafkasya'da Azerbaycan Cumhuriyeti kurulmuş Mehmet Emin Resulzade tarafından. İşte bu devletin de kurucusu Bolşeviklere bağlı olduğu için Mehmet Emin Resulzade'ye karşı olduğu için İran'daki Azerbaycan adını siliyor. Azadistan koyuyor. Azadistan da biraz sol bir söylemdir. Yani özgürlük coğrafyası, özgürlük istan öyle diyelim anlamında geliyor ve ister istemez yani anti-Türk bir çizgidedir. Bunun altını çizelim. Maalesef bilgisiz bazı insanlar özellikle de Rus tarihçilerinin propagandalarıyla Hiyabani veya Azadistan Cumhuriyeti'ni bir sanki milli Türk devleti gibi lanse ediyorlar ki bu doğru değildir. Hatta Osmanlı ordusu, Türk ordusu
1918 o tarihlerde buraya geldiği zaman işte Hıyabani'yi esir alıyorlar ve sanırım 3 sene falan Trabzon'da hapishanede yatıyor. Onu da belirtelim. İran İttihat Hükümeti 2 Ağustos 1918, 5 Aralık 1918'de kuruluyor. İşte Meclis Seltene Afşar tarafından Urmiye bölgesindeki bir afşardır. Ve ki Subutay lakabını taşıyor. Bu da çok ilginçtir. Yani Türk tarih bilinci çok ciddi bir biçimde Meclis Saltanat'ta vardır. Ki Enver Paşa ve o yakın çevresiyle dostlar ve gördüğünüz gibi çok ciddi bir bölgede kısa da olmuş olsa bir Türk devletini kurma teşebbüsleri olmuş. Ve yakın çağımızda İran Türklerinin yakın çağ tarihinde yegane Türk bilincine sahip olan siyasi oluşum budur. Diğerleri kim ne derse desin araştırdığımızda bambaşka şeyler çıkıyor. Ki değineceğim ona biraz daha. 1925 sonrası İran işte bir Pehlevi dönemi 1925-1979 yıllar arasında Azadistan, Azerbaycan Fırka Yönetimi var 1945-46'da. Bu da Stalinizme bağlı bir yöresel yönetimdi. Birazdan açıklayacağım. Sonra maalesef bu yönetim bizim Batı Azerbaycan içerisinde Mahabat Kürt Cumhuriyeti'ni kurdurmuştur. Çünkü Ruslara bağlıdır. Sonra İran İslam Cumhuriyeti var 1979'dan sonra. Pehlevi döneminin haritası. Azerbaycan Fırka Yönetimi yani 1945-46'da görüldüğü üzere Azerbaycan bu kadar küçüktür. Çünkü Batı Azerbaycan'da adeta Mahabat Kürt Cumhuriyeti kurdurulmuştur. Bu yönetim mahalli veya yöresel bir yönetimdir. Oysa kendi içinde kurdurduğu Mahabat Kürt Cumhuriyetidir. Biliyorsunuz Cumhuriyetle yerel yönetim veya mahalli yönetim siyasi statü açısından çok birbirinden farklı kavramlar ve terimlerdir. Aynı dönemde biz görüyoruz ki bu siyasi oluşumun başında yer alan aşırı derecede bir Türk karşıtlığı ve özellikle Türkiye karşıtı söylemlerle ortaya çıkıyor. Hatta Türkiye sınırında özellikle Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin oluşturulmasının sebebi yavaş yavaş Türkiye'nin içini de karıştırmak, Kürt kartını oynamak Ruslar tarafından. Nitekim aynı dönemde Stalin tarafından Erzurum, Erdahan, Kars ve Iğdır'a arazi iddiasında bulunuyor Sovyetler Birliği. Arazi iddiasında bulunuyor. Ve maalesef bu dönemde kimi bilgisiz şahıslar milli bir dönem gibi sunuyorlar ki bu doğru değildir. Asla böyle bir yapı yoktur. Tam tersine bu yönetimde Türk kelimesini bile kullanmazlar. Dilin adını Azerbaycan dili, milletin de adını Azerbaycan milleti olarak değerlendirirler. Ve onların bıraktığı Azerbaycan coğrafyası da gördüğünüz gibi bu kadardır. Uluslararası bir anlaşmaya da attıkları imzasında da bu kadar kabul etmişlerdir. Mahabat Kürt Cumhuriyeti görüyorsunuz Türkiye'nin sınırında kurdurulmuş ve bu Cumhuriyette Tebriz'de yine o Pişeveri'nin huzurunda ilan edilmiştir. Ne yazık ki onu da belirtelim. İran İslam Cumhuriyeti sonuç Azyatik, İrani, Yunan ve Arabi dönemler İran tarihinin sadece belirli bir kesitini oluşturmasına rağmen Türk dönemi hemen hemen İran tarihinin bütün dönemlerini kapsamaktadır. Biz zaten değindik buna kısaca. Yine İbn Haldun'un meşhur sözü işte İran Türk toprağıdır. Burada önemli bir tartışmayı da yapmamız gerekiyor. Nedir bu? Biliyorsunuz İran coğrafyasındaki kurulmuş devletlerle ilgili hep böyle bir anlayış vardır ki işte diyelim Selçuklu Devleti'nin veyahut Safevi Devleti'nin resmi dili Farsça olmuştur. Oysa ki belirtelim resmi dil kamusallaşan dünyanın, modern dünyanın terimidir ve tarihi dönemlerde böyle bir terim yoktur resmi dil. Yani o dönemde mesela Safevi Anayasası yoktu. Gelsin orada yazsın ki bu devletin ne bileyim resmi dili şeydir. Bir de o dönemdeki dillerin sosyolojik konumunu, toplumsal konumunu tespit etmek için dil bilimin bir dalı vardı. Sosyolinguistik. Ondan yararlanarak tespitler yapabiliyoruz. Yani biz bakıyoruz ki Türkçe örneğin değerlendirdiğimizde Türkçe bir aristokrasinin
konuşma dilidir. Yani Selçuklu yöneticileri, vezirleri veyahut Safevi yöneticileri ve devletin üst düzey yöneticileri. Sonra ordunun dili aynı zamanda bu devletlerde görüyoruz ki Türkçedir. Bir devletin vurucu gücünün işte ordu olması ve ordunun da dilinin Türkçe olması ve o kapladığı sosyal alanın ne kadar geniş olduğunun altını çizelim. Üçüncüsü iletişim dili de etnikler arasındaki iletişim dili ki dil biliminde buna lingua franca diyorlar. Onun da Türkçe olduğunu görüyoruz. İster Selçuklu ister Safevi döneminde. Yani aslında tarihsel anlamda biraz bugünkü kamusal alandan farklı olarak daha ciddi bir kamusal alana sahip olduğunu görüyoruz Türkçenin. Ve aynı zamanda yazı dilidir. Örneğin Safevi Devleti'nin, Akkoyunluların, Karakoyunluların ve başka devletlerin uluslararası devletlerle yazışmaları da vardır. Türkçe yazışmaları ve kendi içlerinde de yazışmaları vardır. Farsça nedir? Farsça burada sadece sarayın %1'iyle sınırlı olan katipler sınıfının dilidir ve kimi şairlerin katipler sınıfı da bir meslektir aslında. Babadan oğula geçer. Yani etnik bir tabanı yoktur. Onun da belirtelim. Sarayın %1'ini oluşturuyor ve aslında Selçuklu uygarlığının veyahut Safevi uygarlığının Farsça metinler sadece bir yan ürünüdür. O patronal yapının bir yan ürünüdür. Ama bu yan ürün öyle bir büyütülüyor, öyle bir büyütec altına alınıyor ki herkes öyle sanıyor ki işte Safeviler yememişler, içmemişler veya Selçuklular yememişler, içmemişler, Farsça yazıp söylemişler ve sadece onu destekler. Böyle bir şey yoktur. Örneğin biz Safevi dönemindeki batılı gezginler ki İran'a gelmişler. İsfahan'la ilgili verdikleri bilgilerinde ki bu kendisi de bambaşka bir önemli bir konferans konusudur. Onu da belirteyim. İşte belirtiyorlar ki İran'da Türkçeyi bilmemek aslında aristokrat olmamak anlamına geliyor. Ve herkes özeniyor Türkçe öğrensin. Çünkü devlet kademesinde yükselmek için Türkçe gereklidir. Ve çocuklarına Türkçe öğretmeye çalışıyorlar. Bunu belirtelim. Sonra İran coğrafyasındaki patronal yapıda işte değişik ürünler gelişiyor. Maddi ve manevi. Bunların birisi de diyelim mimari eserlerdir. Belirtelim. Mimari eserlerde de benim bir tasnifime göre 3189 tarihi eser vardı. Şimdi sıraladım onları birer birer. Sonra İran'daki Türk sanatı ve mimari yapıtlarını, yani İran'daki eserlerin %99.99'u Türk eseridir. Ya Selçukludur, ya Gaznelidir, ya İlhanlıdır, ya Safevidir. Bir tek Persepolis'i veya Pasargada falan çıkın. Diğerlerinin hepsi Türk eseridir. Şimdi onlardan bazı fotoğraflar ekledim buraya ben. İran'daki bu Şah Abbas Meydanı'dır. Dünyanın herhalde en büyük meydanlarından, tarihi meydanlarından birisidir. Sonra değişik mimari ve sanat eserleri, yani buradaki inceliklere bakınız. Bu Sultan Tuğrul'un mezarıdır. İşte Rey'de Tuğrul Kulesi diyorlar buna. Burcu Tuğrul. Ki bu saattir aynı zamanda. Yani güneşin etkisiyle oluşan gölgeden o dönemdeki saati tespit ediyorlarmış. İşte minyatür eserlerinden bazıları. Ve Kaçar dönemi. Şimdi şöyle bir ön bilgi vereyim. Biz Türklerin dünyadaki hakimiyeti, egemenliği, ki ben buna tarihsel Türk globalizmi diyorum. Tarihin derinliklerinden başlar. Aslında 17. yüzyılın sonlarına kadar devam eder. Ve bu dönemde özellikle artık 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı ciddi bir biçimde Batı'yı ve Avrupa'yı tehdit ettiği için, Viyana'yı bile tehdit ettiği için bakıyoruz ki eski dünyanın omurgası olan, ekonomik omurgası olan İpek yoluna artık Avrupalılar giriş yapamıyorlar. O yüzden sıkışan Avrupalılar zamanla sıkışıklarından kaynaklanarak denizlere açılmışlar. Ve denizlere açılmakla birlikte ister istemez yeni kıtalar keşfedilmiş. Amerika, sonra
gelip Hindistan'a yerleşmişler ve başka yerleri keşfetmekle birlikte aşırı derecede zenginleştiklerini görüyoruz ve artık dünyanın yörüngesi değişmiştir ve İpek yolu da önemini kaybetmiştir. İşte özellikle Afrika'nın güneyindeki o boğaza Umut Boğazı ismi verilmiş. Gerçekten de onlar için bir umut niteliğinde bir boğazdı. Çünkü oradan gelerek işte Hindistan'a ulaştılar ve Hindistan'da neler yaptılar. Şimdi onu değineceğim. Ve biz görüyoruz ki Avrupalılar, Hindistan'a gelen Avrupalılar, İngilizler, Fransızlar ve kısmen Hollandalılar olmuşlar. Babürlü döneminde. Babürlüler de Timur'un soyundan gelen bir Türk devletidir. Onu da belirtelim. Türklerin Hindistan coğrafyasındaki güçlü hakimiyeti Babürlü Şah Cihan'ın 1658 yılındaki ölümüne kadar sürmüş. Bu tarihten sonra Evrengizip Han döneminde Hindistan coğrafyasında Avrupalı sömürgeci güçler, yani İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar ciddi bir biçimde yerleşmeye başlamışlardır. Ki o dönemde geliyorlar bunlar Gujarat bölgesinde Zerdüşti bir kesimi keşfediyorlar. Ki daha sonra bu Zerdüşti kesim onların yeni İran'ı yapılandırmasında araç olarak kullanacaklar. Onu kısaca değineceğim. Şimdi intelligence servisin ajan olarak çalışıyorlar bunların çoğunluğu. Bir de o dönemde ciddi bir politik adlandırmaya el atıyorlar İngilizler. Gujarati Zerdüştlere ki etki olarak Gujaratidirler. Ana dilleri de Gujaraticedir ve yani İran'daki dillerle de ilgisi yoktur. Hint Parsileri ismini takıyorlar onlara. Çünkü Parsi adı ile İran'a bunları yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve diyelim Türk Babürlü Devleti'ne ki aslında hiç köken olarak biliyorsunuz Cengiz Han'ın soyundan gelmiyor bunlar. Zaten Cengiz Han'ın soyundan gelseydi Timur kendisine emir lakabını takmazdı. Sadece Timur'un eşi ama Cengiz soyundan geliyordu ki. Ve ona da Hindistan Moğolları veya Mugalları diyorlar. Ki burada da bir kurnazlık yapılmakta. İşte Moğol kelimesini olumsuz anlamda kullanıyorlar. İşte böyle bir terimle birlikte diyelim Hindistan'daki muhteşem Türk uygarlığını gölgelemeye çalışıyorlar ve onun etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Artık Mugal denildiği bir ortamda diyelim Tac Mahal gibi dünyanın 12 mimari harikasından biri olan ve aslında Türk eseri olan bir eser pek anımsanmıyor ve görmezden gelmiyor. Hint Zerdüştüleri aslında bunların doğru adları Gujarati Zerdüştüleridir. Yani bunlara Parsi diyemeyiz. Ve Gujarati etniğinin de konuştuğu dil Hint dilleri ailesinden bir dildir. Yani İrani dillerle ilgili değil. Ve çok ilginçtir. Bu Gujarati Zerdüştülerle ilgili bir takım genetik araştırmalar yapılmış. Fakat genetik araştırmalardaki çelişkiler her şeyi gözler önüne seriyor. Biliyorsunuz ki Zerdüşti dininde aslında dış evlilik yoktur. Gerçek Zerdüştülükte annen de baban da Zerdüştü olmak zorundadır. Ama biz görüyoruz ki 1970'te yapılan bir araştırmaya göre onların kökeni tümüyle Perslere dayandırılıyor. Ama 2002'de yapılan bir diğer araştırmaya göre ise yine köken olarak İranilere yakın oldukları iddia ediliyor. Ve en son 2004'teki bir araştırmaya göre ise onların İranilerden daha çok Gujaratilerle genetik benzerliğe sahip oldukları ileri sürüyor. Yani itiraf etmeye edemiyorlar. Ya bunlar İran'la ilgili değil. Tarihsel süreçte Hint Zerdüştülüğünde dış evlilik yasak olduğundan onlarda etnik melezleşmeyi düşünmemiz olanaksızdır. Yani İrani kökenli olsalardı kesinlikle dış evliliğe kapalı olduklarından dolayı yerli Hintlilerle evlenmeyecek, yine de eski İrani fizyotiplerini korumuş olacaklardı. Siyasi düşünce tarihinde Yahudilerden sonra Hint Zerdüştüleri ikinci plutokrat topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski Yunanca'da plotus, zenginlik anlamına gelmekte, plutokrasi de sermaye gücünü elinde bulunduran ve hakimiyetini bu yolla dolaylı ve dolaysız biçimde toplumun tümüne dikte eden azınlık topluluklara verilen bir siyasi terimdir. Bugünkü Hindistan'da da bu Zerdüştüler yaklaşık 100 binlik bir nüfusları vardır. Yani Hindistan'ın bütün nükleer, bütün o ağır sanayi, Godrej, Tata falan hepsi bunların kontrolündedir ki
Buraları da o bölgede egemen kılan İngilizler olmuştur zamanında. İngilizlerin Hindistan'ı Türk Gürkanilerinden almasının tarihçesine bir bakalım. İşte Gujarati şeydi. Aynı tarihlerde İngilizler Hint Zerdüştülerini 2 yoldan İran'a soktuklarını görüyoruz. Hindistan'ı ele geçirdikten sonra. Bunlar tüccar ağı ve daha son önemlisi intelligence servise bağlı olan ajanlardır. Ki birazdan bu ajanların birkaçını da tanıtacağım. 17. yüzyılda Gürkani Cihangir ile İngiltere Kralı 1. James arasında yapılan anlaşma uyarınca Doğu Hindistan şirketi kuruluyor. Söz konusu şirket Surat ve diğer bölgelerde de fabrikalar açarak Gujarat'ta da o tarihe kadar çiftçi olan pek çok Zerdüştiye iş olanakları sağlıyor. Ben o Zerdüştü'nün önünde bakıyorsunuz soru ünlemi koymuşum. Bana göre onlar Zerdüştü değildi. Bunları özellikle yapılandırdılar sahtekarlıklarla ki o adla, o meşruiyetle İran'a yerleştirebilsinler. Evrensizlik ve Doğu Hindistan şirketinin 1690'da faaliyetlerinin başlamasını görüyoruz Evrensizlik döneminde. İngilizler Evrensizlik'in ölümü ile beliren otorite boşluğunu yerel aracıları ve devlet içindeki adamlarına dayanarak en iyi bir biçimde değerlendirdiler. Bu tarihten itibaren ise İngilizler İran'a yayılmayı da başlatmış oldular. İran Zerdüştülerine yönelik ilk vakfın kurulması önemlidir. 1854'te Dinşav Mangshi Petit, İran Zerdüştülerini okutmak amacıyla bir vakıf kuruyor. 19. yüzyılda Ari ırkçılığı düşüncesini geliştiren Max Müller araştırmalarını Doğu Hindistan şirketi için yapmaktaydı. Bunu da bir tarafa not edelim. Yani bu Doğu Hindistan şirketi nelerle meşguldür görelim. Dünya Yahudileri için İsrail toprakları ne ise Hint veya Gujarati Zerdüştüleri için de İran coğrafyası o olmuştur. Yani bu propaganda edilmiştir. Onların kutsal olarak adettikleri dağlar Kafkas, Alborz ve Demavend dağlarıdır. Hint Zerdüştülerinin İran'daki faaliyetleri. 19. yüzyıl başlarında Hindistan hükümetince desteklenen İran'da ciddi ve örgütsel olarak kültürel bir akım yürütülmekteydi. Bu akımın amacı sözde İslam, özde ve gizlice ise Türk karşıtlığıydı. 18. yüzyılda Bombay'da komisyoncu şirketlerin hemen hemen hepsi Zerdüştülerin elindeydi. 1770'te Bombay ve Surat'ta tüccar ve gemi sahipleri genelde Zerdüştüleriydi. 1778'de bölgesel Zend yönetimi ve döneminde artık hemen bu gayri Türk bir dönemde yararlanarak Doğu Hindistan şirketi İran'a giriş yapıyor. 1804-1811'de Bombay'da nüfus kayıt memuru James McIntosh, Zerdüştülerin Hindistan ve Asya'da en güçlü yatırımcılar olduğunu yazmaktadır. Hint veya Gujarati Zerdüştüleri İran'daki faaliyeti. 1800'de Kalkuta'da bunun için bir kolej açılıyor. 1811'de bu koleje bağlı Henry Martin adlı bir misyoner İran'a gönderilerek dönemin birçok siyaset adamıyla ilişkiler kurması sağlanır. Onun amacı İslam karşıtı düşünceleri İran'da yayma gözükse de gizli amaç Türk karşıtlığıydı. Bir önemli bilgiyi de değerlendirelim. Bu Hint Zerdüştülerinde bir metin vardır. Desatîr-i Asmani. Bu aslında açıklayacağım. Bunun yazarı Zerdüştü Mubit, din adamı Azer Keyvan adında bir şahıstır. 1529-1612 yıllar arasında yaşamıştır. Bugünkü İran'ın Şiraz bölgesinde olmuştur ama daha sonra Hindistan'a gitmiştir. Çünkü Ekber Şah döneminde biliyorsunuz bir demokratik ortam vardı. Ve o yeni bir inanç ve din, karma yaratmaya çalışıyordu. O yüzden dünyanın birçok bölgesinden kendi düşüncelerini veya inançlarını yaymak isteyen gruplar İran'a akın akın geliyorlardı. Hindistan'a akın akın gidiyorlardı. İşte o dönemde işte Azer Keyvan'ın da Hindistan'a gittiğini görüyoruz. Bu şahsın yani tarih metinlerden edindiğimiz bilgilerde münzevi, az konuşan ve tabiri caizse şizofren biri olduğunu görüyoruz. Çünkü 28 yıl işte bir küpte
oturup riyazet yaptığını yazıyorlar ki bu herhalde bir insan küfte neden otursun 28 yıl bu. Kitap 16 bölümden oluşuyor. Kitabın yazarı kendi iddialarına göre 5. Sasan adında hayali bir Zerdüştü peygamberdir. Oysa ki böyle bir şahsı tarihi metinlerde görmüyoruz. Desatiri diye adlandırılan sahte bir dil kullanılıyor kitabın yazımında. Gibi bunun ikinci örneği de yoktur tarihte. Ve bu tarikatın mensuplarına da Azerkeyvaniyan veya Desatiriyan tarikatı deniyor. Bu kesimin en önemli kitaplarından birisi de Debistan Mezahib adlı bir eserdir. İşte belirttik ki Ekberşah döneminde yandaşlarıyla birlikte oraya gidiyor ve bir bakıma Ekberşah'ın sağladığı hoşgörü ortamı birçok değişik inanç sahiplerini Hindistan'a sevk ediyor ve bunun içerisinde çok ciddi sayıda sahtekarlar da var ki bunların biri de Azerkeyvan adlı bu şahısdır. Ve ne yazık ki 1818'de Sercan Malkom var. İran tarihini yazan biliyorsunuz. İlk yazanlardan birisi. Sercan Malkom'un yardımcısı Molla Firuz Bombay'da Desatiri Asmanı kitabını yayınlatıyor. Bu kitap. Ve bu bir bakıma bugünkü İran tarihçiliği anlayışının ilk ürünü olarak yayınlıyorlar bunu. Çünkü bu çok hayali bir fantastik bilgiler veriyor. Ne bileyim ilk insana kadar götürüyor ama aslında bu bilgilerin hepsi sahtedir. Şizofren birisinin muhayyelesinden çıkmış hezeyanlardır. Sonra Molla Firuz Doğu Hindistan şirketi için çalışıyordu. O ilk Batı anlayışına dayanan İran tarihinin yazarı Sercan Malkom'un da yardımcısıydı. İşte bu komik kitap bakın nasıl kullanılıyor ve bugünkü İran'daki Fars kimliği nasıl yapılandırılmaya çalışıyor. Molla Firuz söz konusu eserin eski İran peygamberine ait orijinal bir metin olduğunu iddia etmekteydi. Zaten Azerkeyvan da öyle iddia ediyor. Söz konusu kitap İran'da İngilizlerle sıcak ilişkileri olan devlet adamları ve marif işleri ile ilgilenen bazı kişiler üzerinde ciddi bir etki bırakıyor. Desatiri Asmani kitabı aynı zamanda günümüz İran tarihçi anlayışının ilk ürünüydü. Eserde öz Farsçacılık aşırı bir biçimde savunulmaktaydı ve burada kullanılan öz Farsça kelimelerin önemli bir kısmı sahte ve etimolojik biliminden kopuk bir biçimde oluşturulur. Desatiri Asmani kitabının ilk ve son varağını burada ben koydum. Bu basit bir kitap üzerine nasıl şeyler planlamışlar İngilizler gerçekten ilginçtir. Sonra Hindistan'dan gelen Gujarati Zerdüştülerin en meşhurlarından birisi Mangshi Limji Hatriya'dır. Hint Zerdüştülerinin faaliyet ve propagandaları 1850'de Britanya Hint hükümet istihbaratçılarından olan Mangshi Limji Hatriya'nın İran'a gelmesiyle yeni boyutlar ve ivmeler kazanıyor. Mangshi İran'a gelmeden önce Bombay'da yapmış olduğu bir konuşmasında İran Zerdüştilerin Müslümanlarca, tabi burada Türkleri kastediyor, Türklerce ihlal edilen haklarının savunulması gerektiğini dile getirmişti. Oysa ki İran coğrafyasındaki kurulmuş olan tarihi Türk devletlerinde Zerdüştilere sistematik olarak bir devlet baskısı uygulanmamış. Müslümanlar ve Zerdüştiler arasındaki düşmanlık ise halk arasındaki karşılıklı antipatiden öteye gitmemiştir. 1850'de Britanya Hint hükümeti istihbaratçılarından Mangshi Limji Hatriya İran'a geldi. Onun faaliyetleri 4 alanda yoğunlaşmaktaydı. 1. Babilik ve Bahailiği destekleme ve yayma. 2. İran'da eski İran tarihi anlayışını yerleştirme ki bu kitabı özellikle kullandılar. Desatiri Asmani kitabını. Bazı tarikat görünümlü grupları güçlendirme. 4. Gizli kurum, grup ve teşkilatları güçlendirme. 1854'te Dinkşal Mangshi Petit bir vakıf kurdu ve amacı İran Zerdüştülerini okutmaktı. 1889'da ise Mirza Hasan Rüşdiye adında bir şahıs İran'ın ilk modern okulunu açıyor ve Vatan Dili adında Türkçe kitaplarını da hazırlıyor.
Mankşi, yukarıda değindiğimiz Desatir Asmani kitabını eski İran tarihi anlayışını yayma ve pekiştirme amacıyla bir nüsha olarak basıp yaymıştır. O dönemde bir nüsha ciddi bir tiraj. Çünkü o dönemde okur yazar oranı çok düşüktür biliyorsunuz. İran'da ilk Mason ustadı olarak bilinen Celaleddin Mirza'ya eski İran tarihini içeren Name-i Hüsrevan adlı bir eseri de Şeyh Ali Yezdi'ye yazdırarak yayıyor. Şeyh Ali Yezdi İngiliz Büyükelçiliğinde katip görevinde çalışmaktaydı. Bir diğer şahıs Rıza Kuluhan Hidayet de aynı içerikte birçok eser yazmıştır. Örneğin onun Encümen Aray Nasiri adlı eseri Mankşi'nin siparişi ile hazırlanmıştır. Kitabın ilk adı Ferhenge Encümen Aray Huşengi'ydi. Huşeng, Mankşi'nin takma adlarından biriydi. Mankşi söz konusu eseri 1871'de yazdığı bir ön sözüyle bastırdı. Kitapta Kabe Mahabat adlı eski bir sözde İran peygamberinin veya Zerdüştü peygamberin evi olarak tanımlanmakta ve Arapların eski İran kitaplarının hepsini yaktıkları iddia edilmektedir. Oysa ki böyle bir peygamber yoktur Mahabat adında. Ki bu daha sonra ne yazık ki bizim Batı Azerbaycan'da eskiden Türkçe ismi taşıyan Soyukbulak adlı şehrimizin bölgesi adı değiştirilerek bu hayali Zerdüştü peygamberin adı Mahabat oraya takılıyor ve 1945-46'da ne yazık ki orada bir Mahabat Kürt Cumhuriyeti kurulmuş olur. Mankşi ve çevresi aynı zamanda Tiflis'teki Mirza Fetheli Ahundzade ile de yakından ilişki içerisindeydi. Mirza Fetheli Ahundzade aslında ilk Pan-İranistlerden birisidir yakın dönemde. Türkçe yazmasına rağmen ki Türkçe yazdıran da ona Çar rejimidir. Çünkü Anadolu Türklüğünden kopuk bir yerel dilin oluşmasını istiyordu Çar rejimi ve bunun için de Fetheli Ahundzade ki Çar ordusunda da görevliydi. Bunun için görevlendirildi. Nihant Ahundzade mektuplarında Rıza Kuluhan Hidayet'i büyük ata olarak anmaktadır. Bilindiği gibi Ahundzade de ilk Fars İran milliyetçilerinden ve aynı zamanda anti-İslam ve ateist olarak eski İran tarihini ve kimliğini hep vurgulamakta ve yüceltmektedir. Çok ilginçtir. Bu şahıs ateist olmasına rağmen Zerdüştülüğü söz konusu olunca ateistliğini unutur nedense. Çünkü işte Fars milliyetçisi ve Türkçe yazmasına rağmen Pan-İranisttir. 1893'te ünlü ajan ve teorisyen Erdeşir Reporter İran'a geliyor. 1896'da Cemalettin Afgani, Esedabadi döneminde Nasreddin Şah terör ediliyor ve bunun için intelligence servise çalışan Cemalettin Afgani veya Esedabadi Mirza Rıza Kirvani adında birisini İran'dan davet edip getirtiyor ve silahını vererek İran'a gönderiyor. Çünkü Nasreddin Şah'ın en önemli icraatlarından birisi devlet bünyesindeki Anglofilleri tespit ediyor ve devlet bünyesinden bunları attırıyor ve ardından da terör edilerek ister istemez onun icraatı durdurulmuş olur. Meşrute devriminin arka planındaki Zerdüştü parmağına da bir bakalım. 1905-6'da başlayan İran'daki Meşrute devriminde ise Muhammed Ali Şah Kaçar ve Merkezi Kaçar Devleti'ni devirmek amacıyla meşrutecilere dağıtılmak için iki önemli Zerdüştü ticari şirket olan Erbab Cemşit Cemşidiyan ve Cihaniyan ticarethaneleri gizlice İran'a çok miktarda silah soktukları ve bunları meşrutecilere dağıttıklarını biliyoruz. Erdeşir Reporter'in İran'daki faaliyetlerine bak. Erdeşir Reporter ve oğlu Şapur Reporter yalnızca intelligence servisin değil aynı zamanda Hint Zerdüştü oligarşisinin de temsilcisiydiler. Türk Kaçarlar döneminde İran'a gelen Hint Zerdüştü ajan ağının başında ünlü ajan ve teorisyen Erdeşir Reporter de bulunmaktaydı. Erdeşir Reporter'in İran'a geliş tarihi 1893'tür. Örneğin Erdeşir Report Hindistan'da en büyük endüstri ve ticari şirketi olan Tata'nın Tahran temsilcisi. Tata ticari endüstri şirketi şu anda da işte Hindistan'da çalışmalarını devam ettiriyor. Erdeşir Reporter ve Türk Kaçar Devleti'nin sonu. İran'da Kaçarları deviren darbenin de tasarımcısı Hint-Britanya hükümeti başkanı Lord Reading, Sir Rufus İshak ve Erdeşir Reporter'iydi.
Reporterin başını çektiği Zerdüştlü ajan ve tüccar ağının faaliyetlerinin sonucunda ise 1925'te Türklerin İran'daki 1000 yıllık hakimiyetine son verilerek bu coğrafyanın tarihsel, kültürel ve etnik yapısıyla uzaktan yakından hiçbir alakası bulunmayan yeni bir İran anlayışı ortaya koyulmuş oldu. 1921'de aslında bir askeri darbe yapılıyor. Seyyid Ziya devlet başkanlığına ve okuryazar olmayan Rıza Han da Milli Savunma Bakanlığı'na getiriliyor. 1923'te Rıza Han başbakanlığa getiriliyor. 1925'te de Türk Kaçar Devleti İngilizlerin yaptığı bir darbe ile yıkılmış ve Pehlevi Devleti kurdurulmuştur. Pehlevi adını bu devlete veren ise Erdeşir Reporteriydi. Ona göre İran, Hind Zerdüştülerinin ana vatanı, Rıza Şah da Zerdüştü dilinde öngörülen Mehdi veya kurtarıcıdan başkası değildir. Erdeşir Reporter ve Pehlevi adının yerleştirilmesi, ona değindik zaten. Erdeşir Reporter'in oğlu Şapurci. Erdeşir Reporter'in oğlu Şapur Reporter de 1947'de İntelijen Servis ajanı ve araççısı olarak Muhammed Rıza Şah ile birlikte İran'a geliyor. Pehlevi rejiminin de gözükmeyen fakat arkadan bu devleti komuta eden kişi Erdeşir Reporter'in oğlu Şapurci'ydi. Yani onlardan birisiydi. 1950'lerde, 1953'te yani İran'da petrolü millileştiren Muhammed Musaddık'ın, ki o da Türk Kaçar kökenli soylularındandı, devrilmesindeki temel rol Şapurci'ye aittir. Ci'yi de belirtelim, Hintçe'de efendi demektir Şapurci. Bu dönemde Türk adı yerine İngilizlerin faaliyetiyle Azeri uydurmasının yaygınlaştırıldığını görüyoruz. İngilizler ve onlara bağlı Hint Zerdüştüleri İran'da Türkleri sadece Azerbaycan'la sınırlandırmanın yanı sıra onları adlandırmak için yeni bir kavram ürettiler. Azeri. Eski Pehlevice'deki Azer, ateş anlamındadır. Yani İrani dillerde. Azeri ise Zerdüştü, ateşe tapan veya ateşperest demektir. Ki bunların iddiasına göre eskiden bu bölgede Azeri adında bir etnik grup vardır Azerbaycan'da. Ki Türkler geldi ve bunlar da Türklerin korkusundan zamanla Türkleştiler ve ister istemez kendi İrani kimliklerini kaybettiler. Oysa ki tarihi metinlerde biz gördüğümüz bu şeyi, Azeri kullanımı benim tespitlerime göre daha çok bir tarikat ve inanç biçiminde kendini gösteriyor. Ve muhtemelen de kendi içlerinde bir belki bir dar bir alanda kullandıkları bir dini bir dilleri vardır. Ve çok da yaygın değil. Çünkü bütün metinlerde de geçmiyor. Çok sınırlı sayıda geçiyor. Kaçar dönemi Rusların faaliyetleri. Ruslarla yapılan savaşlarda işte biliyorsunuz Gülistan Anlaşması imzalanıyor 1813, Türkmençay Anlaşması da 1828'de ve Kafkasya adeta bütünüyle kaybediliyor. Kaçar Türk Devleti Kafkasya'yı kaybediyor. Yani bugünkü Dağıstan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan, ki o dönemde bu cumhuriyetler yoktu biliyorsunuz. Kaçar döneminde Daşnak Partisi'nin faaliyetlerine kısaca değinelim. Meşrutiyet devrimi ve Daşnaklar. Tiflis, Karabağ, Muş, Iğdır ve İran Ermenileri o dönemde Tebriz'de cirit atıyorlar. 1901'de Yepren Davidiyan İran'a geliyor ve çok ilginçtir. O dönemdeki bazı şairler Yeprem'in Kafkasya'dan geldiği için Yeprem'in Türk olduğunu düşünmüşler. Hatta Kafkas Türkü diye şiirler yazmışlar. Ama tabii ki bu Türk değil, Ermeni kökenlidir. Ve o dönemde işte Daşnak Partisi'ne bağlı bu ve bunun çalışanlarından birisi Bombacı Rüstem maalesef Sattarhan ve meşrutiyetçilerin arka planını oluşturuyorlar ve Azerbaycan meşrutiyetçilerini ve Sattarhan'ı adeta kullanıyorlar. Ve geceler işte bir takım siyasi yazılar atılıyor sokağa ve evlere. 3 dilde yazılıyor bunlar. Ermenice, Farsça ve Fransızca. Yani eğer Azerbaycan meşrutiyetçileri denilen kesimin işte anlayışı Türklük ise neden Türk dilinde bir şey yok ve bir de neden Türk düşmanı olan Daşnak Ermenileriyle işbirliği yapıyorlar? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şey. Tahran sonra kuzeyden Yeprem Davidiyan Daşnakların kontrolüne geçiyor ve güneyden de Lor Bahtiyarileri gelerek Tahran merkezi ele geçiriyorlar. Bunu da belirtelim. Özellikle Kaçar döneminde İngilizler İran'ın güneyinde değişik İrani dilli toplulukların özellikle Şii olanları bir araya toplayarak
çok sayıda bir Lor Bahtiyari kimliği yaratmaya çalıştılar ve bu doğrultuda da bir Lor Bahtiyari Cumhuriyet projeleri vardı. Ama buna gerek kalmadı çünkü merkezi ele geçirdiler, artık ona bir şey olmadı ve bütünlüğüyle bu coğrafyayı kontrolleri altına aldılar. Yeprem Davidiyan, yani Daşnak Yeprem Davidiyan, Nazmiye ve Polis Teşkilatı'nın başına geçiyor Tahran'da. 1906'dan sonra Batı Azerbaycan'da etnik Soranilerin yerleşmesini görüyoruz. Soraniler, yani bugün Kürt diye tanımladığımız kesimin bir alt grubu. Aslında bu kesimi de 50'den fazla etnik gruptur. Hiçbirisinin kendi içerisinde adı Kürt değil. Bunun altını çizelim. Ve bu Kürt adının yerine bunların her birisinin yerel isminin kullanılması daha uygundur. Onu belirtelim. Bu da bambaşka bir konferansın konusu olabilir. Gelecekte inşallah bakarız. Meşruiyet devriminde de bir takım Türkçe gazeteler de ortaya çıkıyor. Ama bu devrimden sonra artık bu Türkçe gazetelerin durdurulduğunu görüyoruz. Bu da bu akımın, bu harekatın işte anti-Türk mahiyetini ister istemez ortaya koyuyor. 1910'da artık gereksizleşen Settarhan, artık tüketim tarihi bitmiş bunların. Bakırhan, Settarhan, Yepremce Tahran'da Atabek Parkı'nda kuşatılarak terör ediliyor ve ölüyorlar. Artık kullanım veya tüketim tarihleri bitmiştir diye yaşanmasına da bir izin vermiyorlar. Şeyh Muhammed Hıyabani meselesine değindik 1920'de, işte Bolşeviklere bağlı olduğu için işte Mehmet Emin Resulzade'ye karşıydı ve onun kurduğu Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı İran'da Azerbaycan adını silerek Azadistan adında bir cumhuriyet kurdu. Bu cumhuriyetin işte arazisi bu kadardır ve bu cumhuriyet de anti-Türk bir çizgide bir cumhuriyettir. Ruslara dayanmış, Rusları desteklediği bir cumhuriyettir. Onu da altını çizelim. Sonra İttihat Hükümeti 2 Ağustos 1918, 5 Aralık 1918, Cemşit Han Afşar Urumi Meclis Saltan'a, lakabı Subutay, Osmanlılar İran'a geldiklerinde onlara katılıyor. Halil Paşa geri döndüğünde ise onunla geri dönmüş ve Osmanlıların tekrar İran'a girişinde onlarla birlikte geri dönmüştür. 1918'de Osmanlı ordusu İran'a geldiğinde 18'de o Azerbaycan valisi olarak atandı ve ilk kez İran'ın kuzeybatısında Türk kimliğine sahip çıkan bir hakimiyet kurdu. Onun destekleriyle Türkçe dergiler de yayınlanmıştır. Derginin baş sorumlusu ise Muhsin Han Rafat, baş yazarı ise Tayhan Rafat'ıydı. Ki o dönemde İttihat Hükümeti'nin coğrafyası aşağı yukarı budur. Cemşit Han Afşar Rumi Meclis Saltan'a, işte bu şahıs fotoğrafları. O dönemin, bu devletin bayrağı budur. İşte adeta Türkiye bayrağıyla Kaçar bayrağının bir karışımı bir bayrak yapmışlardır. Türk Kaçar Devleti'nin çöküşüne tepkiler vardır o dönemde. Kafkasya Türk aydınlarında Molla Nesrettin gazetesinde örneğin şöyle bir yazı çıkıyor İngilizlerin dilinden. Biz Kaçarları ona göre tahttan indirdik. Kaçarlar vahşi Türk neslindendir. Ona göre de tahttan indirilmeli ve yerlerine soylu veya Necip Fars Pehlevi sülalesi gelmeliydi. Yani bunu geç de olsa anlamışlar ama artık iş işten geçmiş ve artık İran'da yeni bir devlet kurulmuştur. Osmanlı Türkiye'si o dönemde işte Ahmet Şah Kaçar için Atatürk Rüştü arası görevlendiriyor Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Fransa'da Ahmet Şah'la görüştürüyor ve Ahmet Şah'ı söylüyor ki biz senin İran tahtında kalmanı destekleyeceğiz ve senin için bir takım askeri destekler de ayıracağız. Ama Ahmet Şah tabii Türkçe konuşuyorlar. Biraz şaşırıyor. Diyor ki ya mümkünse bunu bana Fransızcası söyleyeyim. Belki bizim yöresel Türkçe biraz farklıdır. Ben yanlış anlamışım. Sonra Fransızca'da anlatılıyor. Görüyor aynı şeyi söylüyorlar. Fakat biraz çekingen bir şeydir. Çocukluğundan beri hep korkuda yaşadığı için kabul etmiyor. Belki kabul etseydi Atatürk'ün desteğiyle İran'daki Türk hakimiyeti devam edecekti. 1900
35'te İran devleti Fars olmayan coğrafi tarihi adları değiştirmeye başlıyor. İşte bu adların çoğunluğu Türkçe olan adlardır. Yani başka dillerden olan adlar değiştirilmiyor. Örneğin Başmak Başa olmuş, Ayakçı Padar olmuş, Çağırlı Çağır olmuş, Altun Zerrine olmuş, Savuç Bulak Mahabad olmuş ki zaten ona değindik. 1945'te Sovyetlerin desteğiyle Azerbaycan Fırka Yönetimi kuruluyor ki ona da değindik. İşte bu devlette de maalesef Türk kimliğine dayalı bir siyasi oluşum değil. Üstelik Batı Azerbaycan'da Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin kurulmasına neden olmuştur, desteklemiştir. Ve aynı zamanda Türkiye ve Türk karşıtı bir söyleme sahiptir. Ve bu yanlışlardan da bir an önce İran'daki Türk aydınları dönmelidir. Artık biz modern çağda yaşıyoruz ve kendimizi kandırmanın da bir anlamı yoktur. 1950'de milliyetçi Türk kaçarlardan olan Musaddık Başbakan oluyor. Petrol millileştiren Doktor Musaddık 1953'te ABD ve İngiltere'nin yaptığı ortak darbeyle iktidardan uzaklaştırılıyor. Ki demin söyledim, Şapurci yani Erdeşir reporterın oğlu bu şeyde temel rol oynamıştır. Musaddık'ın devrilmesinde. Azerbaycan Fırka Yönetimi'nin işte haritası bu kadardır. Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin haritası da Türkiye sınırını adeta yalıtan İran'daki Türklerden budur. Benim konferansım bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer soru varsa bundan sonra soru cevap faslına geçebiliriz. Buyurun. Hocam çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Güzel bir sunum oldu. Ve İran'ın bir Türk yurdu olduğunu dile getirdiniz. Aynı zamanda Hindistan'ı da dile getirdiniz. Evet. Çünkü Hindistan'da Harapa'dan, Kuşanlardan beri bir Türk yurdudur. İran gibi maalesef son zamanlarda aynı İngiliz oyunlarıyla doğrudur, değişmiştir. Şimdi ben sorulara başlayalım hocam. YouTube'dan pek bir soru yok sanırım. Şimdi teşekkürler geliyor hocam size. Sesi değil de yazarsanız çok sevinirim. Çünkü size izin verirsem diğerleri de verecek. Aytaş Bey, Eda Hanım bilmiyorum. Şimdi Büşra Hanım'ın bir şeyi var. Bu durumda Hindistan'ın İran halkı üzerindeki etkisi belirlenmiş oldu değil mi hocam? Sadece eski zamanlarda değil, yakın zamanda da İngilizler vasıtasıyla da antropolojik olarak Hintlilerin İran coğrafyasından etkilerinden bahsedebiliyor muyuz? Değil mi demiş. Bu eski dönemde Türklerin Hindistan'ı etkilediğini ben düşünüyorum. Eski dönemde. Ta bu milattan öncesinden başlar. En son Babürlüler ve başka devletlerde. Hatta açık söyleyeyim bugün Hindistan'daki bu 8 de bir perdeli müzikler vardır falan vardı. Benim düşünceme göre onların hepsi Türkistan'dan gitme şeyidir. Özellikle bu devletler götürmüşler oraya. Çünkü bugün Afganistan'daki Türklerde de aynı yapıları buluyoruz falan. Ama oradaki Türk Cumhuriyetleri bağımsız olmadıkları için ister istemez o Hindistan adına yazılmıştır o şeyler. Ama modern dönemde Hindistan'dan yani bu bir başka Hindistan'ın değil. Hindistan'daki İngilizlerin aracısı olarak kullanılan ve orada bir plutokrat kesim olarak biçimlendirilen Gucerati Zerdüştilerin eli ile evet bugünkü modern İran'ı oluşturdular. Ama bu siyasi alandadır. Bu diyelim antropolojik ve halkın etnografik yapısını etkileyecek düzeyde değil. Bu üstten müdahale yani eğer İran kendi tarihsel gelişiminde bırakılsaydı bugün böyle bir İran olmayacaktı. Daha çok bir Türk kimliği ağırlıklı bir İran ortaya çıkacaktı ki bunu da İngilizler istemediler kendi çıkarları açısından ve bunun da startını ister istemez Hindistan üzerindeki çalışmalardan başladılar. Zaten modern dönemde Fars dilinin gramerleri, bütün çalışmalar hep Hindistan'da başlar, orada başlar, ondan sonra İran'a getirilir. Bunun altını özellikle size ve Fars milliyetçiliğinin de doğuş yeri Hindistan'dır. Yani İran'la ilgisi yoktur. Çok sağ olun.
Peki hocam Fakran Balov, belki yanlış telaffuz ediyor olabilirim, özür Fahran dilerim. Balov, evet. Fakran Balov değil Hı mi? hı. Evet, evet. Sahte etno politik Fars kimliği hakkında biraz daha açıklama yapar mısınız diyor. Şimdi Bir ben de buyurun hocam. bugünkü İran'daki etnik gruplar içerisinde yegane etnik grup ki yine tarihsel, İran'ın tarihsel, doğal e, e, etnolojik gelişimiyle ortaya çıkmamıştır. Bu sadece şeydir, çıkmayan şeydir, Farslardır. Esasen tarihi metinlerde biz Fars adında bir etnik tespit edemiyoruz. Bu adda bir etnik yok. Ama bunun ilk defa geldiler 1800'lerin ortalarında. Özellikle Rawlinson kendi anılarında yazıyor. Diyor Türklere karşı bir gayri Türklerden oluşturulmuş bir kesimi yapılandırmaya çalıştılar ve bu gayri Türklere Fars etiket ismini yapıştırdılar. Yani henüz bu etnik grup doğulmamıştır. Ama daha sonra bunun ister istemez modern dönemde mega şehirlerde asimilasyon imkanı daha yüksek. Biliyorsunuz kamusallaşmıştır artık her yer. Yavaş yavaş orada değişik etnik grupları büyük kentlerde, şehirlerde asimile ederek bugünkü Fars etnik kimliğini yarattılar. Siz herhangi bir Fars'a sorsanız kökenli ya Türk çıkacaktır, ya Arap çıkacaktır, ya Gilek çıkacaktır, ya Mazeni çıkacaktır, ya Tahran'ın yerlileri vardır. Keni, Tecrişi, Tahrani, başka küçük küçük etnik veya Türkler vardır. Dolayısıyla şeydir yani geriye götürdüğümüzde tarihi metinlerde biz Fars adında bir etnik grubu bulamıyoruz. Zaten bugünkü Farsçanın bu dilin konuşulduğu yer yani oluşulduğu yer İran coğrafyası değil. Maveraun Nehri bölgesidir. Yani Semerkant, Buhara, Afganistan'ın kuzey bölgelerinde oluşmuştur. Daha sonra bir yazı dili olarak gelmiştir İran'a. Katipler sınıfı olarak sınıfın eliyle Gazneliler dönemi, Selçuklular dönemi. Ve dediğim gibi sadece sarayın %1'i ile sınırlı kalmıştır. Öyle de bir dominant bir konum olmamıştır abartmalara rağmen. Bir de İran'daki değişik etnik grupları biz karşılaştırdığımız zaman bakın antropolojik olarak bakıyoruz bir etnik grubun hem göçebesi hem köylüsü ve hem şehirlisi var. Ama diyelim Araplar öyle, biz Türkler öyle veyahut diyelim Gileklerde şehirli var ve köylü var. Ama Fars'ın hepsine bakıyorsun şehirli. Bu biraz ters bir şey. Yani bir etnik grup mutlaka bir köylü nüfusta sunması gerekiyor. Bu da belli ki asimilasyonun merkezi olan büyük şehirlerde son yüzyılda oluşturulmuş bir etnopolitik kimliktir. Diğer taraftan bizim o eski Akamenitleri de gelip Pers adlandırarak sanki bunları Persler, Akamenitler bunların prototipi olmuştur. Eski ecdadı olmuştur. O da yanlıştır. Bir kere Fars dilinin doğulduğu yer dedik. Maveraun Nehir'dir ama eski Akamenitlerin dilinin yeri veya kendilerinin oluştuğu yer bugünkü İran'ın güney batısıdır. Yani arada birçok ülke yer alıyor. Yani birbiriyle ilintili değil. Yani bu etiket adına dayanarak bunları akraba saymak bile yanlıştır. Ve diğer taraftan İran'da mesela folklorik şeylere, etnografik şeyleri topluyoruz diğer etnik gruplardan. Ben şahsen müzikle çok içli dışlıyım da değişik etnik gruplardan da müzikler falanlar toplamışım. Türküler falan, halk dansları. Ama bugüne kadar Farslara ait bir tane türkü toplamış değil. Yani nasıl olabilir bir etnik grup yerli olsun da türküsü olmasın, halk dansları olmasın. Böyle bir etnik grup örneği yeryüzünde yok. Ama diyelim siz mesela Tacikistan'a gitseniz orada var. Orada görüyoruz ki yerel kültürü var. Ne bileyim halk müziği var, dansı var ama İran'daki belli ki asimilasyonla oluşturulmuş bir kimliktir. Ona göre ben ona bir antropolojik ifade ile yapay Fars etnopolitik kimliği diyorum. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkürler hocam. Sağ Yani olun. güzel söylediniz. Ben de İran'da bakıyorum. Türk müzik aletleri kullanılıyor. Başka bir müzik aleti yoksa hiç mi yerel bir müzik aleti olmaz değil mi? Zaten İran nüfusunun ezici çoğunluğu Türk. Türk Başka yani türlü olamaz. bir tane müzik aleti olsun. Sizin söylediğiniz gibi son yüzyılda uydurulmuş. Hatta son yıllarda bir de şey diyorlar. Farsi demeyin kendinize, Pers deyin diye. Onlar Farsi e, sizin daha önce de sizinle Antalya'da Çalıştay'da konuşmuştuk bu Evet. konuyu.
Farsçanın oluşumu üzerine siz de demiştiniz ki Selçuklular üzerinden 400 tane katibin kayıtları bunlar yani Selçuklularla ilgili. Yani Evet. açıkçası bizim Türkler almışlar bu Farsçayı sizin dediğiniz yerlerden yazı dili, kayıt dili olarak kullanmışlar. Değil mi hocam? Evet ama gelip mesela şimdi suçlamamız da bu doğru değil. Çünkü biz biliyoruz Avrupalıların propagandalarına maruz kalıyoruz. Öyle bize söylüyorlar ki sanki yememiş, içmemiş Selçuklu, Safevi Farsça yazmış. Öyle bir şey yok. Evet. Yani onların o muhteşem bir Selçuklu uygarlığında sarayın %1'ini bile kapsamıyor Doğru, Farsça. doğru söylüyorsunuz. Yani bunun Evet, abartmanın bir şeyi yoktur ama bakıyoruz ki yanlış metodolojiler kullanarak bunu öyle abartıyorlar ki sanki Türkler tabii. orada sadece Farsça düşünüp yazmış. Böyle bir şey yok. Bizim Türklerde yani Türkiye'de de öyle. Fahran Bey'in Fahran Balon diğer sorusunu da cevaplamış oldunuz. Buyurun. Yani aynı soru. Yani bugünkü Fars dilinin eski Ahameniş diliyle hiçbir alakası yok. Hiç ilgisi yok. Bakın Farsilerin de geçmişi yok. Böyle bir geçmiş de yok. Bir alaka da yok. Tamamen bakın uydurma. evet eski Akameniş dilinde e, eril, dişil ve nutr artikeller var. Tıpkı Almanca gibi, tıpkı Rusça gibi. Yani bütün Hind-Avrupa dillerinin gramatik açıdan bu temel özellikleridir. Bu cinsiyet kategorisi. Oysa ki Farsça aslında bunlar yok. Hatta ben bu konuda zaten sizde de sunmuştum bu makalemden. Fars Evet. dilinin oluşumunda Türkçenin etkisi. Farsça yani bana göre bir hibrit dildir. Bu dilin temelinde Maveraunehir bölgesindeki Türklük var. O yüzden de cinsiyet kategorisini kaybetmiş. Sonra cümle yapısı ve birçok şeyler açısından Türkçe'ye uyarlanmış bir dildir. Daha sonra Maveraunehir'e gelen Araplarla da bir yine de şey olarak karmalaşmış. Bu dil bilimde buna şey derler, picinleşme diyorlar. Yani ticari ilişkinin olduğu yerlerde her iki dilden katarak iletişimi sağlarlar. Ama daha sonra bu şey kalıcı bir dile dönüştüğü zaman bu melez dil buna krayol derler ki artık belli bir kişilerin ana diline dönüşü ki Farsça picilleşme ve krayolleşme sürecini geçirmiş. Türkçe eski İrani bir dil bilmiyoruz ismi neymiş ve aynı zamanda Arapçanın karması bir dil olarak ortaya çıkmıştır. Ona göre de İran istiklal zaten Farsçanın tarihsel gelişimini kimse açıklayamıyor. Çok ters bir dil yapısal olarak. Evet. Şimdi Evet. arkadaşlar biraz da YouTube'dan soruyorum. Çünkü diğerlerini de devam edeceğim sormaya. Buyurun. Şimdi bir tanesi Parkça ile ilgili kesin buluntular var mıdır? Bakın Part döneminde Part devleti eski Avrupalıların bile çalışmalarında Turani bir kavim olarak değerlendiriliyor. Ama daha sonra Avrupa'da Ari milliyetçiliği yükselince ister istemez artık İrani bir tezi üzerinde yoğunlaşıyorlar. Partilerin mutlaka karma bir yapı var. Bunların içerisinde bir İrani bir dil var. Ona herhalde part diyorlar. Ben o partilerin yönetici sınıfının dili olduğu kanısını taşımıyorum onunla ilgili. Çünkü partilerde çok ciddi bir biçimde Altayik unsuru var. Çok ciddi bir biçimde Saka, İskit unsuru vardır. Ki zaten eski çalışmalarda da buna hep Avrupalılar vurgu yapmışlardır ve onları Turani olarak değerlendirmişlerdir. Ama daha sonra bundan ödün vermişlerdir. Bir de kurucuları da zaten Türk hocam. Parniler. İşte Parni. dahilerin, sakaların dahi koludur. Evet. Evet. Bir Gökbörü Kırcar sormuş. Hocam İran tarihinde Rus ve İngiliz etkisi hakkında aydınlatabilir mi? Herhalde Gökbörü kaçırdınız. Bayağı bir anlattınız Söyledim ama ben. buyurun. Zaten modern İran'ın oluşumu daha çok İngilizlerin müdahalesiyle ve kısmen Rusların müdahalesiyle Evet. yapılandırılmış bir İran'dır. Yani Hindistan, Şöyle. İran tamamen Evet. İngilizlerin ve kısmen de Rusların aşırı müdahalesiyle bugünkü hale getirilmiş. Yoksa Evet, aksi evet. takdirde her iki ülkede yani belki hocam izninizle ben baktım bizim Türklerle derdi ne diye bu Avrupalıların yani emperyalistlerin baktım o 16. 17. 17. 18. yüzyıllara Osmanlı'dan al Çin'e kadar Türk devleti. Hepsi Tabii, Türk tabii. devleti. Hepsini de Tabii. yıkmak zorundaydılar. Onun intikamını alıyorlar bizden. Evet, Bir evet.
Türk korkusu vardır onların bilinci altında. Bütün düşünürlerinde yerleşmiş. Hatta aydınlanma dönemi Avrupalı yazarların, düşünürlerin hepsinin bilinci altında Türk korkusu var. Yani Evet. Almanya'da mesela kiliselerde Tanrım bizi Türklerden koru diye dualar yapılıyormuş. Yani bu Bir de devletler maalesef bunu oryantalizme de taşıdılar. Oryantalizm mesela bir bilim olarak devam etmesi gerekirken tamamen o şeyin üzerine kuruldu, korkunun üzerine. ya hocam aynı İran gibi mesela Hindistan'da da bugün Hint tarihi, sahte Hint tarihi yazıyorlar. İşte yani Türkleri çıkarırsan bir şey kalmıyor ki. Hint tarihi yok. İran tarihinde öyle. Türkler dominant bir unsur. Çin'de öyle, Rusya'da öyle. Yani evet. Şimdi Gökbörü Kırcar'ın Part sikkelerinde yay tutan kralları hakkında ne düşünüyor demiş. Ne krallığı? Part sikkelerindeki krallar. Zaten söylediğimiz partlar evet söyledim ama partlarda ciddi bir Helenistik etki de var. Onun da altını çizelim. yani Daha sonra daha sonra ister istemez ondan sıyrılmışlar ama o etki de vardır. Var. Yani bir karma bir yapı var. Ben yönetici kesimin daha çok Altayik, Türk-Moğol olduğunu düşünüyorum. Ama sizin de belirttiniz hocam, bu Sasani ve partlarda yani ben kıyafetlerle özellikle şeylerini görüyoruz. Savaş asker kıyafetleri, yayları, okları, silahları, savaş düzenleri bizim Türklerin düzenleri. Evet. Zaten Türk. Türkistan kökenli bir devlettir ve tipik şeydir. Oradaki Türk devletler, Türk göçebe yapısını yansıtıyor. Tipik. Evet. Ben şimdi gördüğüm kadarıyla buradan bakacağım. Ali Rıza Huşrevi herhalde. Ya kusura bakmayın arkadaşlar, yani ben biraz şeyim. Hosravi de olabilir. Bugün İran'da Türklerin durumu, nüfusu ve dağılımı ile ilgili de açıklama verebilir misiniz? Şimdi İran'da Türkler bir kere nüfus olarak nispi çoğunluğu elinde bulunduruyor. Bunun altını çizelim. Bununla ilgili farklı görüşler vardır. Mesela bazı görüşlere göre İran nüfusunun 1/3'ünden biraz fazlası Türk. Ki bunu da esas alırsak yine Türkler çoğunluktadır diğer etnik gruplara göre. Bazıları diyor İran nüfusunun yarısından biraz fazlası. Bazıları diyor İran nüfusunun %58, %60'ı. Yani her halükarda en düşüğü bile biz esas alsak İran'daki Türk nüfusu diğerlere göre çoğunluktadır. Bunun tabii tarihsel sebepleri de var. İran tarihinde hangi döneme bakıyoruz? Türkler dominanttır. Devleti ve siyasi yönetim ellerinde bulunduruyorlar. Diğer taraftan İran'daki bugün değişik etnik grupların coğrafi dağılımını değerlendirdiğimizde bütün İran'daki etnik grupların coğrafi dağılımı yöreseldir. Örneğin Beluçlar, Araplar, Gilekler ve başkaları. Hatta Fars dilliler bu kadar devlet aykıtı onların hizmetinde olsa bile ve onların kültürü desteklese onlar bile yöreseldir. Yani etnik grup ki İran'ın her yerinde yaşıyor. Her bölgesinde Türklerdir. Çünkü tarihsel olarak da o coğrafyanın sahibi olmuşlar, orayı yönetmişler. O yüzden de o dominantlıklarını en azından bugünkü bir coğrafi dağılım biçiminde de koruyorlardır. Evet. Evet. Şimdi başka soru var mı? Ya şimdi size Aytaş Bey, siz sanırım yazamıyorsunuz galiba. O zaman sesli olarak sorun. Yani ne diyeyim? Başka diyecek bir şeyim yok. Duyuyor musunuz beni? Mikrofonu açın, sesli olarak sorabilirsiniz. Salamlar, saygılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Selamlar. Buyurun. Babək bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Sayın Babək bəydən. Çoxlu dəyərli və önəmli bilgiləri bizimlə paylaşdı. Mən biraz yazmaqda biraz sıxıntı çəkirəm düzün sözü. Ona görə dedim, orada yazdım ki, mən istəyirəm səsli soruşam. Buyurun. Bilirlər. Babək bəy, mən sizin sözlərinizdən iki dənə, bəlkə 3 dənə sorum vardı, amma dostların sorularına baxıram. Görürəm, bəlkə biraz çox olsa, mən elə ikisini soruşuram. Sonra Yox, sorun, üçünü də sorun. Üçünü də sora bilərəm. Siz danışıqlarınızda dediniz ki, Rüşdü
İran coğrafiyasında ilk modern ya uygarlıq zadı oxulu yaradan Rüşdi demək olar ki bir pan-İranist kimi tanıtıldı. Yox, mən Mirzə Həsən Rüşdiyəni demədim. Aha. Başqalarını dedim. Siz hər halda karışdırmışsınız. Mən onda pəs yanlış anlamışam. Yəni Rüşdi demək olar ki zat dəymiş. Pan-İranist kimin bir adam değilmiş yani. Vallahi onun hayatında bazı dönemlerde o pan-İranistlik var, onu belirteyim. Aha. Mirza Hasan Rüşdiye de var. Ama önemli olan İran'ın ilk modern okulunun Türkçe olarak açılmasıdır. Bu çok önemli. Düzdür. Ve ana dili adında da bir kitabın hazırlanması. Bu çok önemli. Evet. Ha. Bir başka sorun buydu ki o ben şeyi kastetmiştim pan-İranist. Mirza Fətəli Ahundzade'ni. Onu bildim. Yok, ben Rüşdünü de sözlerinizde belki ben yanlış anladım. Ona göre dedim soruşum daha zad olsun. Yok. Bir de sizin sözlerinizde Part dövləti ya əşqanılar ki, İranda əşqanı deyirlər. Evet. Aya onların adları Türkçe olabilir aşkınlar olsunlar ki, Farslar bunu çevirmişler yani eləmişlər əşqanılar ya aşkınlar değiller sizce? Yok. Bu bugünkü Türkçedeki aşkın kelimesiyle ilgili değil o. Hiçbir ilgisi yok. Eşk ismi geçiyor bunların krallarının adında. Birinci eşk. Eşk böyle şeydir. O bununla ilgili değil, yok. Aha. Onda bunların dilleri neymiş? Dilleri zaten söyledim. Bu karma bir yapıdır. Yönetici kesimin Altayik, Türk-Moğol olduğunu düşünüyorum. Zaten Batı'daki ilk çalışmalarda da bunların Turani oldukları üzerine durulmuş ama daha sonra bunu İraniliğin hanesine yazmaya çalışmışlar. Diğer taraftan ister istemez bunların içerisinde bir İrani unsur da vardı. Ve Yunanlı unsur da vardı. Çünkü Helenistik bir takım etkiler görüyoruz onlarda. Selevkuslardan sonra geldikleri için ister istemez o etkileri de görüyoruz. Ama dominant, hakim unsurun Altayik, Türk-Moğol kökenli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunlardan belge vardı ki göstərir ki, məsələn, bunların nə mənə deyirlər, o şah zatları, sistemləri, dillərində dərbar dili Altay, Ural, Altay dillərindəndir. Dille ilgili elimizde pek veri yok ama bunların bu antropolojik, sosyolojik yapısı İranik bir yapıya uymuyor. Ama tam tersine Türk-Moğol yapısıyla birebir örtüşüyor. Olamaz ki yani bu İrani bu unsurun başka bir örneklerini de sunmaları gerekirdi. Bazı kelimeler de var. Mesela Pehlevi kelimesi bazı eski metinlerde Beygavi yani Baygu kelimesinden geliyor. Etimoloji Baygu da şeydir, eski Türkçe bir kelimedir. Bəli. Yani Pehlevi kelimesi Bayguvi'nin dönüştürülmüş biçimidir. Evet. Ben sorumu birazdan sonra soruşarım. Çok sağ olun. Sorabilirsiniz şimdi. İndi sorabilirim. Sorun. Bir de sizin Doktor Müsəddiq ilə bağlı bir sürü bilgi verdiniz ki, evet. Türk imiş. Yani hanedanı yani Qacarlara bağladınız. Doğru. Ama ben de bunu eşitmişim ama deyirlər ki, o zaman da İngilislərlə çox təmaslı olmuş, çoxlu xidmətlər eləmiş. Özəlliklə bilirsiniz, Təncistan tühlərinə xəyanəti, böyük xəyanəti elə Müsəddiq ki, İngilislər bunları zad eləyə bilmirlər ki, Müsəddiq gedib bunlarla danışmış və silahlarını demək olar ki, əllərindən almış İngilislərə qarşı. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu eski Kaşkay elinin ilhanları vardır. Mesela onlarla Türkçe konuştuğunu metinlerde yazıyorlar. Ayrıca şeydir yani Pehlevi rejimi ne bir Kaçar döneminden kalmış bir kesim var ki o eski şeyi bir bakıma da savunuyorlar ve biraz da İran'ın demokratikleşmesini. Yani Musaddık onlardandır ama daha sonra bu Cibhe-i Milli şeyi oluşturuldu. Bu benim düşünceme göre artık Musaddık'la ilgili değildir. O tamamen panfarsizm bir çizgide yürümüştür. Yani bu kadar da diyelim o dediğiniz Körfez'le ilgili çalışmalarıyla ilgili de belki şeyden dolayı olabilir. Yani bir ülkedeki ayaklanmaları falanları yatıştırmak ister yani bir devlet adamı. Normaldir. Ama bunu sanmıyorum İngilizler için yapsın.
Yox, mən belə bir dənə bəlgesel gördüm ki, İngilislər Təngistan türklərini zad eləyə bilmirdilər. Onları nə mənə deyirlər, onların qabaqların, yəni önlərini ala bilmirdilər. Müsəddiq demişdi ki, siz bu işi görənməzsiniz. Qoyun mən bu işi görüm. Onların nə mənə deyir, devrimlərini yatırdım və bahis olmuşdu ki, onlar ingilislərlə zad olsunlar. Nə mənə deyirlər, silahlarını buraxsınlar. Yəni ingilislərə zad yapmasınlar. Bilirsiniz məndən. Ben o bilginin doğru olduğunu inanmıyorum. Çünkü zaten Musaddığ'ın kendisi biraz anti-İngiliz bir çizgide bir adamdır. Onu belirtelim. O yüzden de zaten darbe yapıldı. Şapurcu ve o çevresindeki ABD ve İngiliz yanlılar tarafından ve tekrar hakimiyetten uzaklaştırıldı. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet hocam. Aytaç Bey, hocam duyuyor musunuz beni? Duyuyorum ben, duyuyorum. Galiba hocam soru kalmadı. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Sanırım bu bizim kayıtlı da olacak YouTube'da. İran tarihini gerçekten benim çok önemsediğim bir tarih. Yıllardır da yazıyorum, çiziyorum bu konuda. Bizim Türkiye Türklerinin de sahiplenmesi gerekiyor. Orada tahmini olarak 30 ila 45 milyon arasında bir Türk'ün yaşadığı söyleniyor. Değil mi hocam? Tahmini olarak. Söyledim zaten bazı görüşlere göre %58-60 dolaylarında. Bu da yani 50 milyon gibi bir şey ediyor. Evet. Ögeday Bey, sorunuzu ben görmedim. Tekrar yazabilir misiniz? Ben bakayım tekrar da. Şimdi gördüm. Bir soru varmış hocam. Ben atlamışım. Kaçarlar döneminde Türk kimliği ve Türkçenin konumu üzerinde biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi Kaçarlar dönemi İran tarihinin en karışık dönemidir. Yani o kadar fazlasıyla İngilizler sadece bir kanaldan değil, değişik tarikatlar, ne bileyim gruplar, Ruslar hakeza iç içe girmişler ki yani İran'ın Kaçar dönemini anlatmak çok zordur ve başlı başına bir konferans talep ediyor. Dolayısıyla Kaçarlar döneminde bir takım diyelim anti-Türk uygulamalara da rastlıyoruz ki ama onun kökenini araştırdığımızda yine gidip bir ucu şeye çıkıyor, İngilizlere veya Ruslara çıkıyor. Ama Kaçar devletinin kendisinde yani benim gördüğüm kadarıyla bir anti-Türklük yok ama bir ciddi sıkışmışlık vardı. Çok ciddi bir sıkışmışlık. Hatta Kaçar krallarında çok ciddi bir biçimde Türk kimliğine sahip çıkıldığını görüyoruz. Hatta örneğin son zamanlarda Dede Korkut'un 3. nüshası bulundu dünyada biliyorsunuz. Kimi iddialara göre bu nüsha Muhammed Şah Kaçar'ın şeyiydi. Ağa Muhammed Han, özür dilerim. Ağa Muhammed Han Kaçar'ın özel nüshasıdır Dede Korkut. Ondan sonra Kaçarlar döneminde işte Alişir Nevai'nin eserlerini anlamak için, Alişir Nevai biliyorsunuz Türkçenin Farsça üstünlüğünü savunan bir şairimiz olmuştur. Muhakimetul Lugateyn adlı eserinde. Onun eserlerini anlamak için bizzat Kaçar devlet yöneticileri tarafından 3 tane mesela sözlük hazırlatılmış. Türkçe sözlük. Ve diğer taraftan Kaçar padişahlarından mesela diyelim Fetheli Şah Kaçar'ın şiirlerinde ciddi bir biçimde kendi kökeninin Afrasyab'a yani Alpartunku'ya dayandığını ve eski İran krallarının onun kapısında sadece ne bileyim hizmetçi olabilecekleri gibi böyle beytlere rastlıyoruz. Bu da gösteriyor ki Kaçarlarda ciddi bir biçimde Türk bilinci var ama dönem çok sıkışık bir dönem ve çok girift, iç içe girilmiş. Bu meseleyle ilgili inanın ben sanıyorum bir kez konferans vermekle bu mesele bitmez. Onu ayrıntılı bir biçimde değişik oradaki grupları ele alıp bir yapısını ortaya koymak lazım ve kim kime çalışıyordu, hangi akımlar vardır. Bunu çok ayrıntılı bir biçimde ele almamız gerekiyor. Çok sağ olun.
Bugün durum nedir hocam? Bir soru da var. Bugün İran'da benim bildiğim Türkçe yazmak yasak galiba. Yani Türkçe şöyle diyelim de yani kanun metinlere dahil olarak yasak değil de ama Türkçenin aslında konumu bu olmaması gerekir. Türkçe ister İran tarihindeki oynadığı rolü, İran platosundaki, İran'da yani bugünkü İran devletinin aslında resmi dillerinden birisi olması gerekir. Farsçanın yanında resmi bir dil. Çünkü İran'ın her yerinde Türkler yaşıyor. Nüfus olarak ağırlıklı Türklerdir. Ondan sonra Türkçe bugünkü İran'ın o kapanık konumunu daha bir global dünyaya açabilecek bir dildir. Farsça ile siz Afganistan'a açılabilirsiniz. Tacikistan'a açılabilirsiniz. Yani geri kalmış ülkeler ama Türkçe ile çok ciddi bir alana açılırsınız. Türk dünyasına, Anadolu'ya, oradan Balkanlara ve başka yerlere. Yani İran'da bir bakıma sadece Türkler değil, bana göre İran'ın geleceğinde İran'ın global dünyaya girişi Türkçe üzerinden olmalıdır. Ve İran'daki aydınlar, ister Türk ve gayri Türkler bunu kabul edecekler. Benim düşünceme göre. Çünkü Türkçe gerçekten ciddi bir biçimde bu global bir dil olmaya doğru gidiyor. Doğru söylüyorsunuz hocam. Bir de zaten oradaki şimdi Türkler, ben İran'a gittim. Yani Türklerle tamamen Türkçe konuştum. Yani sadece Farsilerle İngilizce konuştum. Evet. Onun dışındaki yani ya açıkçası söyle diyorum, Turkish English diyordum. Türkçe diyorlardı. Tamam diyordum. Türkçe gerçekten Kaşkay olsun, Oğuz Türkleri olsun, diğerleri olsun rahatça konuşabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki mesela benzer şey Tacikistan'da da benim konuştuğum Türkler, orada da yasak, konuşmaları yasak. Orada da bir asimilasyon şeyleri var. Evet. Ama gerçekten bu coğrafyada da Anadolu'dan hatta Balkanlardan başlayıp Çin'e kadar Türkçe konuşarak gidebiliyorsunuz rahatlıkla. Doğru. Ve global bir dil. Evet. Global bir dil. Evet, hocam başka soru kalmadı. Arkadaşlar bir bakayım son Büşra sorusu. Bu durumda fenotip olarak Hint etkisi gördüğümüz doğru değil mi? Demiş. Şimdi Farsiler arasında, pardon hocam devam ediyor, Türk tipolojisine benzedikleri söylemez. Yani sanırım Büşra şöyle demek istiyor. Farsiler daha çok Hintlilere benziyor mu? Öyle bir şey var mı? Şöyle ister istemez bakın İran'ın güney kesiminde evet Hindistan'a benzer tipler vardır. Mesela Beluslar arasında, Pakistan komşuluğunda o ister istemez. Ama İran'da yine dominant tip şeydir. Yani Türk tipi daha ağır basıyor. Hatta gayri Türklerde. Çünkü onların bir kısmı aslında Türk kökenlidir. Sonra asimil olmuşlar. Ama diyelim bazı gruplarda ister istemez o Hindistan'ı andıran daha bir koyu tenlilik şeyini rastlıyoruz. Normaldir. Normal. Evet. Evet. Evet hocam, sanırım bitirdik. Arkadaşlar soru unuttuğum, kaçırdığım. Dur bakayım, yeni bir soru mu geldi? Oktay Bey, Evet. Büşra Hanım canlı olarak bir şey söyleyebilir miyim diye siz herhalde görmediniz. Görmedim. Onu sordu. Şimdi Tolga'dan gelmiş. Sınırda devlet günümüzü toprak yıla çıktın. Durdurum acaba. Yani ayetlerde hem dört üç tümlerin har. Teşekkür ederim. Yani konuşabilir miyim şu bir anda? saniye. Tamam sen konuş da ondan sonra diğer soruya geçeyim. Tamam. Yani benim sorumla alakalı çünkü. Geçenlerde bir Dağıstan'dan bir arkadaşımla konuştum. Avar kökenliydi kendisi de benim gibi. Dedi ki avarlar arasında bir kutlama yapılıyordu. Bana onun resimlerini gönderdi. Ben çünkü Türkiye avarlarındanım. Biliyor Babek hocam da zaten. Ve bana bir resim gönderdi ve kutlama yapıyorlardı avarlar kendi aralarında. Nadir Şah'ı Dağıstan'dan nasıl kovduklarıyla ilgili bir kutlamaydı bu. Çok da güzel bir görüntüsü vardı. Dolayısıyla ben bununla ilgili sormak istedim hocam. Nadir Şah hiç Dağıstan'ı ele geçirdi mi gerçekten? Geldi, o bölgelere geldi. İster istemez. Ya bu normaldir. Değişik Türk grupları birbirine karşı duyarlar. Yani Evet. bu çok normal yani. Diyelim mesela biz
İran'daki Türkmenler içerisinde bakarsınız mesela Kaçarları kötüleyen bir takım destanlarla karşılaşırsınız. Ne var ki burada? Bu her yerde yaşanan bir şeydir. Yani bu Evet. anlamak lazım. Ondan sonra mesela Dede Korkut kitabında mesela bizim. Dede Korkut kitabında Oğuzların karşısındaki düşman kimdir? Kıpçaklardır. Evet. Yani Evet, bu tabii, her tabii. Ben yerde buna yaşanan katılıyorum bir şey. hocam yani. Ha. Evet, Türk'le ilgili yani Türklerin hep birbirleri olan bir yenişememeleri durumu söz konusu burada. Dolayısıyla ben bunu merak etmiştim. Yani gerçekten hiç Dağıstan'ı Gelmiş o İranlılar ele taraflara geçirdi. gelmiş. İranlı değil işte Türk'tür Türkleri işte. ele geçirdiler mi? Geçirmiş evet. Yani herhalde Kafkas Dağları'nı pek geçemediler ama en azından Yani bir girişimleri oldu diye oralarda anladım ben. yani İran'daki Türk devletleri oralarda egemen olmuşlar. Hatta ben şöyle söyleyeyim, bu Derbent bölgesinde biliyorsunuz Oğuz Türkleri var biliyorsunuz. Onlar kendilerini diğer etnik gruplar onlara Gacar derler. Kaçarlara Gacar. göre. Çünkü onlarla Gacar, öyle aynı mi? dili, kültürü evet. Kaçar derler onlara. Evet. Hocam benim fenotiple ilgili özellikle sormak istediğim neden fenotip üzerinde bu kadar duruyorum? Çünkü fenotip konusu Türkiye'de çok fazla ele alınmayan bir konu. Hı hı. Dolayısıyla ben İran Türklerine baktığım zaman yani maalesef Hint etkisini çok fazla görüyorum. Dolayısıyla bunu o yüzden sormak istedim. Yani kalın kara kaşlar ve uzun bizi Türklerde görmeye alışkın olmadığımız bir surat, elmacık kemiklerinin eksikliği, yani bunlar bir Hint ifadesi veriyor daha ziyade, Türklükten ziyade. Yani çünkü baskın gen. Dolayısıyla bunun da bence üzerinde durulması gerekiyor. O yüzden bunu sormak istedim size. Siz de katılıyor musunuz yani bu Şimdi görüntüye diye? O yüzden. Şimdi şöyle, dünyadaki hiçbir etnik grup tarihsel süreçte yani karışmadan günümüze gelip ulaşmamış. Değişik coğrafyalarda ister istemez değişik etnik gruplarla insanlar karışıyor. Ama önemli olan o dominant kültürdür. O insanı mesela siz Hintli gibi görürsünüz ama onun yaşadığı kültür, işte antropolojik, etnografik yapısı tam bir Türk etnografik, antropolojik yapısıdır. Yani kültürel antropoloji olarak yani Türk diyorsunuz, öyle mi hocam? Evet, tamamıyla Türkler. Hatta şöyle söyleyeyim, gayri Türklerde siz bile aşırı bir biçimde kültürel olarak Türklük etkisini görürsünüz. Aşırı biçimde. Evet. İran yani bu açıdan Türk diyorsunuz. Evet. Türkler. Ben ise antropolojik yani fiziksel antropoloji açısından ama İran üzerinde, İran'daki Türkler üzerinde Hint etkisinin biraz fazla olduğunu Yani düşünüyorum. güneylere Ama tabii sadece taraflısı fiziksel olarak. Ama mesela evet, siz güney tarafında. mesela diyelim göçebeler içerisinde bu dediğiniz şey çok zayıftır, azdır. Evet, Mesela diyelim evet. bir Şahseven'de bir ne bileyim diyelim Kaşkay elinde bu göremezsiniz bu şeyi ama ister istemez şehirli bölgelerde bu karışımlar yaşanmıştır tarihsel süreçte. Her yerde yaşanmış. Evet. Bakın diyelim Çin'in komşuluğunda olan Çinliyle karışmıştır. Ne bileyim Slav'ın komşuluğunda olan Slav'la karışmıştır. Bu normaldir. Hatta Evet. belki biraz Normal da tabii hocam. Yani belki biraz da iyidir, ne bileyim genetik çeşitlilik kazandırıyor da ne güzel kazandırsın. Önemli olan kültürün korunmasıdır. hocam Ha. geçenlerde bir Georgia yani Gürcistan'dan bir Gürcistan. arkadaşla şey yaptım, tartışmada yani bir forumda bir tartışmaya giriştik. Evet. Ve Kuzey Kafkasyalı olarak bizler Avarların tipolojisiyle Gürcülerin tipolojisinin, özellikle dağ bölgelerinde yaşayan Gürcülerin tipolojisinin benzediğini keşfettik. Dolayısıyla kızılsaç ağırlıklı ikimizde de. Ama bunu güney bölgelerine indiğimiz zaman göremiyoruz. Yani Türk tipolojisinde Hazarlar dahil olmak üzere kızılsaç ağırlıklı olduğu kesin. Yani bu kayıtlarda Evet. Kıpçak kolu zaten şeydir. Eski Ruslar Polovets derler. Saman sarısı demek. Kıpçaklara. Polovets, evet hocam. Evet. Yani sizin tipolojinizde de mesela daha ziyade bir Türk ağırlığı görüyorum ben. Antropolojik olarak ama daha güney bölgelerde diğer konuşan işte Azeri bölgelerinden ve o yakın bölgelerden konuşan arkadaşlarda veya benim tanıştığım arkadaşlarda daha ziyade ben daha güney ve Hint etkisi hissediyorum açıkçası. Ben yani zaten Yörük kökenli olduğum için ister istemez ben tipim Türk tipidir yani. Evet. Karışmamışız biz herhalde fazlasıyla. Avarlarda da sizin tipiniz var hocam. Onu Evet. Bu da söyleyebilirim normal. yani. Yani Turanlık dediğiniz tipe sahipsiniz yani. Üç tane yani bütün
Biz zaten şeyi aramıyoruz yani. Ne mutlu Türk'üm diyene diyen. Pakistanlılar da var. Biz Türk'üz diyorlar. Var. Evet. Evet. Yani Evet. ama Türk kanı nerede ağır basıyorsa Oktay Bey, onlar Türk'üz diyorlar tabii, zaten. Benim tabii. için önemli Zaten olan da bu zaten. Türktür yani. Yoksa bizim de DNA'mızda neler var onu bilmiyoruz yani. Tipimiz benziyor Türkiye ama DNA'mızda Evet. neler var bilmiyoruz. Zaten önemli olan da şeydir yani kalben Türk olduğunu kabul etmek. Onun gereğini yerine getirmek. Kanında Türklük olan, kanında Türklük ağır basan zaten Türk'üm der Oktay Bey. Bu kadar basit yani. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Teşekkür. Hocam sanırım bunu açıkladınız da Tolga Bey sormuş. Sunumumuzda bazı devletlerin hüküm sürdüğü topraklar ve yıllar çakışmaktadır. Abi, o Osmanlı, çakışacak. Tabii ki çakışacak. Osmanlı, Bakın ben- Türkler, Safaviler gibi. Doğrudur. Doğru, tabii ki çakışacağız. Ben bu devletin en büyük, en geniş coğrafyalar ele geçirdiği şeyi gösteriyorum orada. Orada diyelim her zaman o genişliğe değil, belki küçük bir çekirdek başlamış, bir yere gitmiş, oradan daha da küçülmüş veya büyümüş. En geniş haliyle, en fazlasıyla ulaştığı coğrafyalar neresi onu göstermeye çalıştım. Çünkü ben burada hareketli bir haritayla gösteremem o kadar şey, biliyorsunuz. Mümkün Evet. değil. Ama tabii ki hareketli haritalar da yapılmalı, işte değişik dönemlerde diyelim. Timurlu Devlet ne kadar ileri gelmişti ama bir bakıyoruz ki Ankara Meydan Savaşı'nda Ankara'ya kadar gelmişler veyahut İzmir'e kadar uzanan Timurlu askerleri de var. Yani o tabii ki çakışacak. Tamam. Tabii ki. Ögeday Bozkurt hocam Cengiz Han'dan hocamız bahsetti. Cengiz Han'ın yani hocamız çok güzel bir konuya temas etti. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Birçok hocamız da bu konuya temas ettiler. Moğol bir Cengiz Han döneminde etnisite değil. Değil. Hocamız da etnisite değil. Siyasi birliğin adıdır. Siyasi bir birlik. Hocamız bundan bahsetti. Diğer hocalarımız da bundan bahsetti. Moğol etnisitesi kendilerini de başka bir adla anıyorlar. Halka diyorlar. Halka. Moğolistan'dakiler halka diyorlar. Ama başka bölgelerinde yine başka Boyrat ismi var. Boyrat. Değişik bölgelerde değişik isimler var. Evet. Yani 12 tane boydan oluşuyor. Evet. Moğol Birliği de 9 tanesi Türk. Zaten Evet. Cengiz Han da Türkçe konuşuyor. Evet. Kendisinde Türk yani daha ne diyelim Moğol dediğimiz etnisite de Cengiz Han sonrasında oluşan bir etnise. Benim son araştırmalarımda da bu bilimsel olarak kanıtlandı. Orada bu laktoz oluşumu Cengiz Han sonrasına rastlıyor. Yani Cengiz Han'dan önce Cengiz Han. Bizim İran'daki diyelim Cengiz soyundan gelmeyen devletler de var. Mesela diyelim Evet. Afşarlar, Safaviler. Evet. Ondan sonra hatta Yörükler var, Kaşgaylar, Şahsevenler. Hepsinde acayip bir ata anlayışı vardır Cengiz Han. Yani, Nadir Şah kendi dedesi görüyor ya. Evet. Onun soyundan gelmezdi. Yine manevi olarak dedesi görüyor. Osmanlı Osmanlı metinlerinde de öyledir. Osmanlı metinine bakmayın şimdi birileri gelip Moğolları ötekileştiren bir şeyle ne bileyim diziler. Hayır, gerçekte öyle değil. Osmanlı Cengiz soyundan gelenlere çok ciddi bir saygısı vardır. O yüzden de Kırım giraylarına acayip bir saygılı davranıyor. Çünkü Cengiz soyundan geliyor. Çünkü çoğu kimse şey yapmışlardır. Yani Cengiz özellikle Asya'da herkes kendisini Cengiz soyuna bağlamıştır. Evet. İşte daha önce Necati Demir hocamızla da konuştuk. Mutlaka bir destana, Cengiz de bir destandır aslında. Evet, bir de zaten Oğuzname'nin bazı versiyonlarında artık Cengiz motivi gelip yerleşiyor. Evet. Yani Cengiz de bir destandır. Evet. Yani bizimkiler bir destana sırtını dayıyor. Tabii yeni gelenler de Cengiz'e dayıyor. Yani Cengiz'den sonra Cengiz de bir destandır. Bu arada biz konuşurken bayağı sorular gelmeye. Sorsunlar. Tatar Moğol demek değil midir demiş. Yok, Tatar Moğol demek değil. Şöyle söyleyeyim. Tatar aslında böyle bir Türk boyutta olması mümkün değil. Onu söyleyeyim.
Evet. Çünkü Tatar köyünü kavramını bugün bile aslında antropolojik olarak değişik Türk grupları birbirini ötekileştirmek için kullanmışlar. Mesela siz Zeki Veltuğal'ın, Sadri Meksuda Arsal'ın anılarına baksanız diyor ki biz başka boya, rakip boya Tatar diye aşağılardık. Onlar da bize Tatar derdi. Ama Rus geldi diyor, yapıştırdı üzerimize bu ismi. Ve şimdi de diyor, üzerimizden koparamıyoruz bunu. Böyle bir şey yok. Eski Ruslar da bunu şeyden aldılar, Kıpçaklardan aldı. Kıpçaklar başka rakipleri Tatar diye aşağılıyorlardı. Ondan sonra o yüzden Ruslar da onlardan öğrendi. Hatta Gürcüler bilmiyorum biliyorsunuz. Gürcüler bugün Azerbaycan'daki Türklere Tatrebi derler. Orada da bu kelimeyle. Çünkü Gürcülerin bünyesinde de ciddi bir Türk nüfus var. Sebep o. Evet, bir de demiş o zaman neden biz hep Moğollarla değil, biz zaten birbirimizle savaşmışız. Yani Ya şimdi normaldir bu. Bakın İpek Yolu vardır. İpek Yolu o dönemdeki ekonominin, ticaretin omurgası. Onu biz kontrol ediyoruz. Bütün rakipler çıkmış ortada. Sadece Türkler kalmış. Kalınca da ne yapacak? Birbiriyle didişecek, rekabete girecek. Bir yanda yani Osmanlı olacak, bir yanda Karahan, Osmanlı diyorum. Bir yanda Selçuklu, bir yanda Karahan, bir yanda Gazneli. 15-16. yüzyıla bak Osmanlı, Safevi, Timurlu, Memlüklü, Kırımgirayları, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi, Babürlü yani böyle. Başkasına meydan kalmamış. yani bu güç için bir savaş yani. Başka Evet. da yani şey Ve yok. gayri Türklerin borusu ötmüyor, onu da söyleyeyim. Gayri Evet. Türkler siliniyorlar. Çünkü örgütlü yapıları yok. Yani Dayansınlar buna bu karşı. İngiliz-Rus son yüzyıllara kadar yani kimse yok orada. Hiç Doğru. kimse yok. Hiç kimse yok. Doğru. Yani evet. Evet, sanırım bitirdik hocam. Başka var mı arkadaşlar? Ee, benim kaçırdığım bir soru da yok. Vallahi güzel oldu hocam. Yani gayet Çok sağ güzel olun. oldu. Teşekkür ederim. Harika oldu. Çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bir an bilgilerimizi tazelemiş olduk. Sağ olun, sağ olun. Bu Teşekkür ederim. arada evet, evet. Çok çok teşekkürler. Bir başka seferde görüşmek üzere. Görüşmek Sayın hocam. üzere. Ben de Hocam. bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Umarım ki yararlı olmuştur konferansımız. Ve bir sonraki görüşlerindeki. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi geceler Görüşmek üzere. efendim. Evet. İyi Sağ olun. geceler. Sağ olun. İyi geceler. Şimdi ben de mutlaka arkadaşlar ben şunu söyleyelim. Hem bir turizmci olarak hem bir tarihle ilgilenen birisi olarak herkesin İran'a görmeyenlerin İran'a gitmesini isterim. Özellikle Tebriz'e gitmesini isterim. Batı Doğu Azerbaycan'a, Güney Azerbaycan'a. Yani oradaki gerçekten bir de çok üzücü bizim Türk eserleri özellikle İsfahan'daki meydanın Hümeyni Meydanı diye adlandırmışlar. Çok üzüldüm. Hümeyni kim, o meydan kim? Çok harika bir meydan. Her taraf Türk eserleriyle dolu. Her taraf Türk diyebilirim. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum katılımcılara. 2 haftalık bir aramız olacak bayram nedeniyle. Ön Türk Akademisi olarak. Son hafta Akdoğan hocamızla Hititçe ve Türkçe ortak sözcükler üzerine. Biraz Hatti, Hitit tarihi üzerine bir birlikteyimiz olacak. Sanırım 31 Temmuz'da. 2 haftalık aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. İyi Bizi de geceler. takip İyi ettiğiniz için. geceler.